Arkadaş... Ay. Ya tam ben girecektim ya, bir dur. Allah Allah. Bismillah. Anahtarı içeri koyalım en iyisi. Arkadaşlar hepinize merhaba. TOG T10 F ya da F ile birlikteyiz. Nasıl adlandırırsanız adlandırın. Ben bazen F bazen F diyeceğim. Bu zamana kadar izlemiş olduğunuz tüm TOG videolarını, TOG T10 F videolarını unutun ve lütfen bu videoyu sonuna kadar atlamadan izleyin. Size şunun garantisini veriyorum. Hiçbir yerde duymayacağınız, görmeyeceğiniz detaylar bu videoda olacak. Kamera açılarıyla en güzel kıyakları, en güzel açıları tabii ki yerli ve milli malımız olan TOG T10 F için kullandım. Fakat yapıcı eleştirilerim olacak. Lütfen bu konuda anlayışınızı rica ediyorum sizlerden. Bizler yapıcı olalım, aracı olumlu yönde eleştirelim ki bu araç daha iyi yerlere gelsin. Çünkü biz bu aracın daha iyi yerlere gelmesini ve sizlerin daha iyi TOG deneyimi yaşamanızı istiyoruz. Şimdi anahtar tasarımıyla başlayalım. Araçtan çıktınız. Uzaklaşmanıza gerek yok. Bir müddet sonra araç otomatik olarak kapılarını kilitliyor. Bekleyelim biraz. Duymuş olduğunuz gibi kapıları kilitledi. Korna çalıyor ve bunun ayarı yok. Dün gece saat 5'te siteye girdim ve şu sesle komşulara rahatsızlık verdim. Vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı özür dilerim, özellikle Fatih Bey. Peki kumandanın nasıl özellikleri var? Onlardan bahsetmeden önce size kumandayı göstereyim. Daha önceki TOG'dan bildiğimiz bir tasarım var. Şurada TOG var, onu da çıkartayım göstereyim size. Evet, şurada TOG yazımız var. Fakat şöyle bir eleştirim olacak. Keşke biraz daha güzel bir tasarım yapmış olsalardı. En azından şuradaki açma kapama tuşları biraz daha parlak, daha güzel, özellikle akşamları belli olmuş olsaydı dedim. Fakat daha ilginç sıkıntılarla karşılaştım dünden bu yana. Geliyorum aracın yanına, düğmeye basıyorum, kapılar açılmıyor. Bir daha basıyorum, açılıyor. Bazen 3 defada, bazen şimdi görmüş olduğunuz gibi 2 defada açılıyor. Yanımda cep telefonu yok. Şu an cep telefonumla çekim yapıyorum. Etkilenecek herhangi bir şey yok. Bunu dünden beri defalarca yaşadım. Böyle bir sıkıntı var. Peki kumanda ile ne yapabiliriz ve neler yapamayız? Açma tuşuna uzun süre bastığımızda camlarımızı açıyor. Bir duraksadı, fark ettiniz mi? Evet. Zaman zaman TOG'da bazı şeyler hep böyle gecikmeli çalışıyor arkadaşlar. Göreceğiz. Kapatma tuşuna uzun süre bastığımızda yine bir gecikme oldu, orada fark etmişsinizdir. Bir durdu, bir düşündü. Araca yaklaştığımızda kapılar açılmıyor. Ne yapmak gerekiyor? Buradaki düğmeye basmak gerekiyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, şimdi diyeceksiniz ki abi sen bunu kurmuşsun, TOG'u kötülüyorsun. Abi kötülemiyorum ya. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Ne yapacaksınız? Düğme üzerinden, buradan açacaksınız. Keşke bunu size göstermeseydim. Ama durum bu arkadaşlar. Açıkçası anahtar tasarımı beni mutlu etmedi. Şimdi aracın tasarımına geçelim. Konuşacağımız çok şey var. Bu arada kanala abone olmadıysanız teessüflerimi iletiyorum. Bu videoyu beğenmediyseniz teessüflerimi iletiyorum. Teşekkürler. Zil sesini duydunuz. Hadi bakalım başlayalım. Tasarım anlamında ben TOG T10 F'i çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir tasarımı var. Araca önden baktığınızda, yandan baktığınızda, arkadan baktığınızda kendine has hatları olan bir araç. Kendi imzası olan, kendi çizgileri olan bir araç. Ön tarafta TOG logosunu görüyoruz. Doğu ve batıyı simgeliyor arkadaşlar. Motorun üzerinde güzel bir kaput çizgimiz var. LED farlarımız bulunuyor. Bıyık şeklindeki bu gündüz LED farları gerçekten zaten TOG'un olmazsa olmazı diyelim. Burada hava girişimiz var. Park sensörleri bulunuyor. Toplamda ön tarafta 4 tane park sensörümüz var. Tabii önde radarımız ve kameramız da bulunuyor. Üst tarafa geldiğimizde bir de kamera da burada var. Fakat bu kameranın ısıtıcısı yok. O yüzden zaman zaman özellikle sabahları aracı çalıştırdığınızda orası buğu oluyor ve aktif güvenlik sistemleri çalışmıyor. Farlar üzerindeki TOG imzası gerçekten çok şık, gurur verici, gurur duyuyoruz arkadaşlar. Ben duyuyorum, duymayanlar için de diyecek bir şeyim yok. Ön tarafta bulunan hava buradan çıkarak diskleri soğutuyor. Şöyle amortisör sisteminin içini de şöyle biraz olsun göstereyim size. Jant çapımız V2 modelinde 235 40 19
Continental Eco Contact 6 lastikleriyle birlikte geliyor. Şimdi dedim ya, TOG'a elbette kıyak geçeceğiz. Şimdi aracı çalıştıralım. Size biraz daha detaylı bilgiler vereyim. Ekranlar vesaire geliyor. Bazen bunlar zaman alıyor arkadaşlar. Evet, şu anda bakalım. Hazır modda diyor. Şöyle direksiyonumuzu çevirelim. Bakın ekranlar daha henüz gelmedi. Birazdan gelir. İnşallah daha iyi olsun diyoruz. Şöyle bir aracın ön amortisör sistemine bakalım. Yalıtım olarak güzel bir yalıtım var. Sadece burada yalıtım yapılmayan bir bölge var. Orası da kapatılsa güzel olurdu. Hatta bakın şurada ilk defa gördüm bunu. Elektrik kablosu ya çok dışarıda kalmış. Bunun kesinlikle kapatılması gerekiyordu bence. Böyle açık bırakmak uygun değil. Bu benim görüşüm. Sağlam, güzel bir araç. Zaten sağlamlığını Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak kanıtladı. Aynaların böyle siyah olması ya da piyano siyah olması çok güzel. Farklı bir kontrast olmuş. Kapı çıtalarının bu şekilde olması çok güzel bir kontrast oluşturmuş. Dönüş sinyalimiz ve altında 360 derece kamera sisteminin kamerası ve bir de refakat ışığı bulunuyor. Üst tarafta panoramik bir cam tavanımız var. Ne yazık ki açılmıyor. Arkada balık sırtı antenimiz çok şık duruyor. Şöyle geriye doğru gelelim. TOG T10F yani fastback bir tasarım var. Arkaya doğru uzanan bir hat var. Kapıların etrafında dolaşan o krom parça arkaya doğru böyle geliyor ve burada bakın bu hiçbir araçta yok arkadaşlar. Farklı bir imza. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Ön tarafta biraz daha böyle yumuşak başlayan bir hat var. Arkaya doğru tekrar sertleşiyor bu ve kapının arkasında bitiyor. Kapıda da güzel bir ütü izi var. Çamurluk üstlerinde de şurada güzel bir parça var. Bu da aracın böyle belki biraz daha büyük olduğunu vurguluyor olabilir diye düşünüyorum. C segment bir araçtan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yine arka tarafa da bakarsak burada da herhangi bir sıkıntının olmadığını, güzel bir kaplamanın olduğunu görüyorum. Buranın boş kalması sıkıntı değil. Çünkü burada amortisör hareketli bir parça. Geldik arka tarafa. Arka tarafta sadece T10F yazımız var. TOG sembolümüz, LED aydınlatma ışıklarımız var. Kayar ledler kullanılıyor. Bunlar gayet güzel. Sis farını da göstereyim ama lütfen açmayın arkadaşlar uzun yolda. Burada sahte hava çıkışları var. Şöyle hafiften bir aerodinamik hareketler yapılmış diyeyim. Arkadaki park sensörleri de burada ve burada oluyor. Toplamda yine 4 tane park sensörümüz var. Tampon hatlarında da reflektörlerimiz bulunuyor diyelim ve yan tarafa doğru geçelim. Kapı kollarımız arkada bu şekilde. Tabii önde de bu şekilde de. Önde de sadece burada düğmesi var. Kapı sesini dinleteyim size. TOG gerçekten güzel. Buraya gelelim. Oo, burası da güzel. Evet. Şimdi hemen burayı açmışken burada da yine elektrikli koltuk olduğunu söyleyeyim. Bu aracı kiraladım. Bunu da almak bana düşer değil mi? Hoppa! Helal olsun. Şarj portumuz da burada arkadaşlar. Şöyle açtık. Hem AC hem DC şarj edebiliyoruz diyelim. Bununla ilgili eğer unutursam söyleyeyim. Eğer şarj portunu açık unutursanız, benim gibi biraz unutkansanız ya da işte çekim vesaire yapıyorsanız bu açık kalırsa hiçbir uyarısı yok. Sağ olsun yoldaki sürücüler beni uyardı. Böyle bir hatam oldu arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi bagaja geçelim. Aracın arkasına geldim. Anahtar cebimde. Yok abi anahtar cebinde değil diyenler olur. Göstereyim. Eşyalarımı bırakmak istemiyorum. Yerler kirli, pis. Bastım düğmeye. Açılmıyor. Açılmıyor. Ne yapmam lazım? Buradaki bagaj açma düğmesine basmam lazım değil mi? Basıyorum. Evet. Açılıyor. Ayak hareketiyle açılıyor mu? Ayak hareketiyle de açılmıyor. Bu arada uzun basmanız gerekiyor. Bilgisini vereyim. Sonra bagaja geçelim. Bagaj açılırken zaten görmüşsünüzdür. Fastback tasarımdan dolayı komple böyle bu şekilde yukarıya kalkıyor. Ve bagaj örtüsü de birlikte geliyor. Bu da güzel. Burada 505 litre hacminde fakat kullanışlı, gerçekten çok kullanışlı. Şöyle örnek vererek göstereyim. Aldım valizimi koydum. Bu orta boy valiz arkadaşlar. Şöyle kapattığımda tam olarak kapanmıyor sanırım. Biraz böyle yükseklik kalıyor. Şimdi göremem onu. Onu nasıl gösteririm size? Şunları çıkarır o şekilde gösteririm. Tam olarak sığıyormuş. Altında bir şey olmayınca sığıyormuş. Buraya rahat rahat arkadaşlar şöyle. Orada biraz koltuğun arkasında hatta şöyle göstereyim mesafede kalıyor. 3 tane orta boy valiz buraya çok rahat sığar. Buraya da bir tane daha koyarsınız ön tarafa. Burada bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi çıkartalım. Bizim için valiz önemli değil mi? Şunu da alalım. Hoppa.
Vurduk çıktı. Bunu koymak için bir yer var mı? Yok. Bunu şimdilik şuraya koyalım, ıslanmasın. Burada dursun. Bakalım neler var. 4 tane kanca karşılığı var. Malzeme kalitesi iyi. Yani çok kötü değil ama iyi. Kötü diyemem. Daha iyilerini gördüm. Sağ tarafta ve sol tarafta malzemelerinizi koymak için ayrı bir yer var. Işığım yanmadı. Neden yanmadı? Çünkü zaman geçti. Zaman geçince böyle kapatıyor nedense. Halbuki kapatmaması lazım. Şimdi tekrar bastım, açıldı. Bagaj büyük olduğu için 2 tane ışık olsa güzel olurdu arkadaşlar. Burada 12 volt soketimiz bulunuyor. Burada böyle ne var bakalım. Kurcalayalım mı? O sigorta paneli buradaymış. Sağ tarafta bir de böyle malzemelik var. Bu da güzel. Severiz böyle temizlik malzemelerini buraya koymaya. Burada malzeme kalitesi güzel. Hafiften bir bagaj yüksekliği var. Buranın zemini yükseltilip alçaltılamıyor. Hatta bu böyle komple bakayım çıkıyor mu? Çıkmıyor. Yani bu çıkmasın diye buraya koymuşlar. Burada lastik tamir kiti ve şarj adaptörleri, trafik seti bulunuyor. Burada olması harika, çok güzel. Zorlamayacağım. Muhtemelen altında batarya vesaire bir şey var. Biz şimdi koltukları katlayalım. Hemen koltukları katlarken de yine güzel bir şey göstereyim size. Kapıları kilitledi. Açtım. Evet, yakında, hani aracın yakında olduğunda kapıları kilitlemesi güzel değil. Emniyet kemeri koltukları yatırdığımızda sıkışmasın diye mekanizmanın arasına şöyle bir toka kullanılmış. Güzel, sevdim. Koltukları yatırdığımızda zemin neredeyse düz oluyor ve burada toplamda 1350 litrelik bir hacim var. Şöyle bir şey gördüm arkadaşlar. Notlarıma bakmak için öne gelmiştim. Bakın burada bir sıkıntı olabilir. Ben az önce dikkat etmedim. Bu burayı ne yapar? Zarar verir. Yani bunu katlarken demek ki dikkat etmeniz gerekiyor. Bu bilgiyi de vereyim. Şimdi tecrübe ettim. Diğer tarafta böyle bir durum olmadı. Burada sıkıntı olmadı. Aman ha, ucuz şeyler değil. Şimdi bir sıkışma testi yapalım. Bastık, kapanıyor. Koyduk. Biraz geç algıladı. Daha sonrasında kaldırdı. Şimdi içindeki suyu tamamen boşaltalım. Bir de öyle bakalım. Elimizle de böyle yukarıya doğru kaldırıp hareket edebiliyoruz. Yükseklik ayarı da yapıyoruz. Onu da göstereceğim. Tamamen hava. Az önce yarısı su, yarısı havaydı. Evet. Kötü değil. Biraz daha iyi olabilir. Peki. Bastım düğmeye. Aşağıya doğru kapanıyor. Ya da elimle kapatayım. Elimle kapattım. Düğmeye bastım. Açılmıyor. Zaten açılmıyordu ya. Az önce söyledik ya. Bagajdan açtım. Anahtardan açtım. Güzel. Durdu. Eğer bir yüksekliğe gelirse ne olacaktır? Fazla bir hasar vermeyecektir. Her araçta bu yok. Peki yükseklik ayarını nasıl yapacağız? Onu da hemen göstereyim. İstediğiniz yüksekliği ayarladınız. Manuelde ayarlayabilirsiniz. Buradaki bagaj açma düğmesine uzun süre basıyorsunuz ve içeriden bir ses gelecek. Uyarı sesi gelecek. Geldiğinde hafızaya almıştır. Bekliyorum şimdi bir 10 saniyeye yakın beklemek gerekiyor. Şimdi basalım bakalım, duyamadım sesi ama belki başka sebeplerden de duyamamış olabilirim. Oradan açılmıyor ki. Buradan açılıyor. Öğrenemedin gitti. Evet, gördüğünüz gibi ayarını bu şekilde yapıyoruz. O zaman içeriye geçelim. Gelelim arka yaşam alanına. Arkada yeterince diz mesafesi var. Baş mesafesi var. Çok güzel bir gökyüzü var. Yaz olmadığı için şikayetçi değilim. Oturma pozisyonu biraz dik. Biraz yani rahat edemediğimi söyleyeyim. Baldırlar biraz boşta kaldı ve daha kötüsünü söyleyeyim. Şöyle sağ taraf hemen buraya yakın. Biraz buraya fazla kafanızı vurabilirsiniz. Benim boyum 1.85 eğer kanalı takip etmiyorsanız. Fakat tabii ki güzel şeyler de var. Ne gibi? Mesela kol dayama gibi. Fakat bu kol dayamada bir termosluk var. Bunu T10F'de de söylemiştim. Bunlar küçük. Benim diğer her zaman kullandığım termos da buraya sığmıyor arkadaşlar. Yani buraya ne yazık ki bu sığmaz. Bilginiz olsun. Bir de ola ki küçük bir su koyacaksınız buraya. Bu buradan düşer arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde düşer. Burada kıskaçı falan yok. Ben bunları çok kullanışlı bulmadım. Buradan arkaya bir erişim yok ne yazık ki. Olsa güzel olurdu. Isofix bağlantılarım var. Bunlar kapaklı. Bunları beğendim. Malzeme kalitesi sınıf standartlarında. Fazlasını da beklemeyin ama eksik de değil. Ucuz da çok böyle hissettirmiyor. Orta kalite. Arka kapılarda da ambiyans aydınlatması var. Onların renkleri falan ayarlanabiliyor bu arada. El tutamağı var toplamda 3 adet. Gözlük saklama kabımız yok. Sol tarafta sürücü için bir el tutamağı yok. Okuma lambalarımız var. Yavaş yavaş açılıyor, yavaş yavaş kapanıyor. Gayet güzel. Hatta önden de kontrol edebiliyorsunuz. Onu da beğendim. Malzemelik var. File şeklinde buraya koyabilirsiniz. Arka koltuklarda ısıtıcımız var ve bu ısıtıcı 2 kademeli olarak ayarlanıyor. USB-C çıkışı var fakat aydınlatması yok. Gece bunu
görmek gerçekten zor. Taban tamamen düz. Burada başka bir malzemelik yok, olsa güzel olurdu. Arka tarafın da iklimlendirmesini ön taraftan yapabiliyorsunuz. Fakat sıcaklık olarak ayarlayamıyorsunuz. Hava buraya gelsin mi gelmesin mi şeklinde ayarlama yapabiliyorsunuz. Ve arka koltuk ısıtıcıları ön taraftaki menüden ayarlanıyor. Bu da güzel. Koltukların hemen altında 2 tane hava çıkışı var. Onlar da ayaklarınıza havanın gelmesini sağlıyor. Bunlar güzel. Özellikler, söylemediğimiz başka bir şey yok sanırım. Şimdi malzeme kalitesine geçelim. Üst tarafta sert plastik. Şöyle çok böyle aşırı ucuz değil ama kaliteli bir malzeme de değil. Buralar güzel, yumuşak, gayet güzel. Burası yine güzel. Burada herhangi bir problem yok. Malzeme gözümüz çok büyük değil fakat işinizi görecektir. Sizi üzmez. Kapı kolu tasarımı da bu şekilde. Güzel. Tek tuşla tabii ki açılıyor ve tamamen açılıyor. Bakalım sıkışması da iyi algılıyor mu? Gayet güzel algıladı. Süper. Gelelim motor kaputuna. 2 defa çekiyoruz ve ön tarafa doğru geliyoruz. Kaputu açıyoruz ve güzel haberler bizi karşılıyor. Amortisörlü, sevdik bunu. Üst tarafta ses yalıtımı yok. Olsa güzel olurdu. Burası kapatılmamış. Bence kapatılsa yine çok güzel olurdu. Bakın araç daha sıfır, tozlanmaya, kirlenmeye başlamış. Şuradan hatta yeri görüyorum. Buralar açık. Evet, siz de gördünüz. Buraların kapatılması gerekiyordu. Başka videolarda göremeyeceğiniz şeyler var demiştim ya. İşte onlardan biri. Çamurluğun hemen üzeri burası arkadaşlar. Bakın şöyle çamurluğun üzeri. Ve burası metal değil. Şurada çamurluk gözüküyor. Aynı şekilde sol tarafta da böyle. Bakın şurası gözüküyor. Yani bu bir ses yalıtımı anlamına gelmiyor mu? Gürültü anlamına gelmiyor mu? Bu hususta çok iyi firmalar var. Onların yorumlarını bekliyorum. Reklam olmasın diye söylemiyorum arkadaşlar. Yani burada eksiklerimiz var. Alt taraf bakın dikkat ederseniz boş. Neden? Çünkü 4 çekerli versiyonlarda alt tarafa yerleştirilecek motor. Şimdi bu araç doğuştan elektrikli olarak tasarlanmış ama burada bir bagaj bölmesi yok. Nazara geldik. Sıkıntı yok. Olsa güzel olur muydu? Elbette güzel olurdu diyelim ve motorun özelliklerinden bahsedelim. Toplamda 160 kW'lık 218 beygir gücünde ve 360 Nm torkunda güzel bir motorumuz var. Arkadan itişli olmasıysa kesinlikle fark yaratıyor. 0-100 hızlanması fabrika verisine göre 7,5 saniye. Bakalım biz kaç saniyede 0-100 yapacağız? Arkadaşlar anahtar cebimde açıldı. Bu çekimde ne kadar zorlandığımı gerçekten size anlatamam. Yani anahtar cebimdeyken, aracın yakındayken lütfen kapılar açık olsun. Evet, gelelim malzeme kalitesine. Yumuşak, güzel bir malzeme. Buralar güzel, buralar güzel. Tabii ki 4 cam otomatik. Arka tarafa göre daha büyük bir saklama alanı var. Tok yağısı bizi karşılıyor. Lastik basınç değerleri burada. Ona dikkat edersiniz arkadaşlar. Koltuğumuz elektrikli, hafızalı. Şöyle göstereyim, bel desteği de var. Yan tarafta bel desteği yok. Evet, şimdi burayı ilk defa gördüm. Şurayı beğenmedim arkadaşlar. Yani burası çok daha güzel bir işçilikle kapatılabilirdi. Çok daha güzel olabilirdi. Burayı beğenmedim. Bunu söyleyeyim. Emniyet kemeri ses yapmasın diye güzel bir şekilde yalıtım yapılmış. Gelelim aracın içine. Şu an araç aksesuar modunda. Araçta 2 tane mod var arkadaşlar. Birisi aksesuar, birisi de hazır. Bekleme modu artık yok. Üst tarafta malzeme kalitesi yumuşak. Şöyle bir ses yaptı ama olabilir diyelim. Buralar yumuşak. Buralar biraz daha sert ama güzel, malzeme kalitesi iyi. Buradaki sıkıntı devam ediyor. Nasıl? Şöyle alt taraflara basmak için bakın burası böyle biraz içeriye doğru geliyor ya. Buralara biraz zor basıyorsunuz. Burada yine desenler gayet güzel. Sıkıntı yok. Havalandırma çıkışımızın ne yazık ki şiddet ayarı yok. İlk modellerde vardı. Sonra kaldırdılar. Bunu buraya böyle emanet parça gibi koydular. Hiç hoşuma gitmiyor. Kendinden kararan dikiz aynamız. Burada iç tarafı görebiliriz. Yolcuları vesaire. Fakat kayıt alamıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben misafir profilini başlatayım. Buradaki ekranlar kalitesi güzel. YouTube var. Fakat YouTube bir İnternet tarayıcısı gibi, böyle bir uygulama gibi değil. Vites seçicimiz gayet güzel. Bastığımızda P'yi alıyor. İşte şöyle D'yi alıyor, R'yi alıyor. Kameralardan hemen bahsedeyim. Kameralar temiz arkadaşlar. Görüntü netliği güzel. Fakat şöyle diyeyim, zaman zaman takılma yapıyor. Atlamalı gidiyor. Şimdi mesela ön kameraya geçecek. Bakalım. Belki yansıyordur. Biraz böyle bir atlama yaparak çalışıyor.
daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi ama güzel. Kamera çalışırken diğer uygulamalar kapanıyor. Tekrar P'ye aldım. Ondan sonra ekran gidecek zaten de gitmezse de şuradan kapatabiliriz. Burada bizi izleyen bir ünite var. Ya bu en iyi çalışan şeylerden biri bu. Sağ tarafa ne zaman baksam burayı kapattı. YouTube'u kapattı öyle söyleyeyim. Malzeme kalitesi olarak yumuşak açıldı. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Islandırma var. Soğutma burada yok. Tekrar buradan devam edelim. Şurada malzeme kalitesini beğenmedim. Daha iyi olmalıydı. Fakat bu iyi iş görüyor. Zaten P'yi aldığınız zaman otomatik olarak el freni çekiyor. 2 tane termosluğumuz var yine burada ama küçük. Çok küçük. Yani buraya yarım litre su anca sığar. Termos buraya sığmaz. Anahtarınızı buraya koyabilirsiniz. Kablosuz şarjımız var. Hızlı değil. Normal. Burada bir malzemelik var. Kol dayama da bu arada yükseklik ayarı yok. Malzeme kalitesi iyi. Şöyle içini göstereyim. Kol dayamanın altı çok geniş değil. Biraz daha geniş olabilirdi. Soğutma özelliğimiz var. 2 tane USB-C çıkışımız var. Fakat bunların ışıklandırması yok. Olsa güzel olurdu. Start stop düğmemiz, dörtlerimiz burada. Burada şöyle bir sıkıntı yaşadım. Uzun yolda dizimi şuraya sürekli dayadım ve burası sert. Şuradaki malzemeyle mesela kaplanmış olsa harika olurdu. Sadece şu kadar bir yer. Çok güzel olurdu. Burada yalnız ne yazık ki kullanılmayan bir alan var. Bakın şurası koskoca bir boşluk. Geldim telefonumu buraya koydum. Kahvemi zaten koyamam. Hadi suyumu koydum. Cüzdanımı koyacağım, eşyalarımı koyacağım. Yan tarafa koymam lazım. Burası kesinlikle iyi bir şekilde değerlendirilebilirdi. USB-C çıkışları olabilirdi burada. Burayı eleştirdim o anlamda. Üst tarafta basmalı diyelim. Işıklarımız var. Bunların şiddeti ayarlanabiliyor. Şöyle bastığınızda daha parlak ya da bir daha bastık. Parlaklığı giderek azalıyor. Ambiyans ışıkları var. Renklerini değiştirebiliyorsunuz. Cafcaflı şeyler. Güzel. Burada bir ışığımız var. Güzel. Yan tarafta da var. Güzel. Bakalım böyle başka özellikleri var mı? Uzuyor mu vesaire. Aldım, çektim. Uzamıyor. Şurada hafiften bir boşluk kalıyor. Uzasa güzel olurdu. Şimdi aracı kapatayım. Bir şey daha göstereceğim size. Aksesuar dedi. Ondan sonra anahtarı alayım. Şuradan kapatayım. Bu arada alarm özelliği de var arkadaşlar. İçeride biri varsa alarm çalıyor. Kapattım. Evet. Gitti. Fan da gitti. Şimdi bakın şuradaki seslere bakalım. Burada istediğim kaliteyi ben elde edemedim. Söyleyeyim arkadaşlar. Tekrar aksesuar moduna geçelim. Hatta hazır moduna geçelim. Silecek ayarımız burada ne yazık ki. Şuradan ayarlıyoruz. Şurada 0, oto. Bunların da mesela konumunu değiştirdiğinizde burada herhangi bir bilgilendirme gelmiyor. Gelse iyi olur. Gece bunu görmüyorsunuz çünkü. Tabii yani kullandıkça oluyor da. Üst tarafa bir defa basarsanız bir defa bu böyle hareket ediyor. Yolda gösteririm. Silecek suyu burada. Buna biraz alışmak zor. Hız sabitleme tuşumuz da burada. Bunun birkaç özelliği daha var. Yolda onlardan bahsedeyim. Diğer şeyleri yolda anlatayım size arkadaşlar. Şimdi gelelim en sevdiğimiz kısma. Geldim. Telefonumu şarj olması için koydum. Anahtarım için de güzel bir yer var. Onu da koydum. Misafir modunu seçtim. Hazırlanıyor. Araç şu anda aksesuar modunda. Frene bastım, çalıştırdım. Hazır yazdı. Vitesimi D'ye aldım. Kameraların gelmesini bekliyorum. Şurada da onay verdim. Hatta kameralar gelmeyebilir. Neden? Çünkü geriye almamıştım. Geriye aldığımda kameralar gelecek. Tekrar bastım. Ön kamera geldi. Şimdi siz aracın altını şöyle bir görün bakalım. Nasıl güzel kapatılmış mı? Evet arkadaşlar, manevrası güzel, herhangi bir sıkıntı yok. Görüş anlamında tek bir sıkıntısı ne biliyor musunuz? Arka taraf biraz dar olduğu için o fastback tasarımdan dolayı arka görüş biraz kısıtlı. Bu durumda kameralardan yardım alacağız. Zaten 360 derece kamera sistemimiz var. Bugün bir konuğumuz olacak. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Onu alacağım. O yüzden menüleri bir mola verdiğimde anlatayım. Çok da yoruldum arkadaşlar. Affınıza sığınarak söylüyorum. 3 saatlik uykuylayım. Aracı aldığımdan bu yana. Şöyle geçelim. Duydunuz, ikazlar geldi. Bu ikazlar geldiğinde hemen bu kolu ileriye ve aşağıya almanız gerekiyor. Amortisörlerden hemen bahsedelim. Amortisörler sert. Genel anlamda sessiz, az da olsa kabine yansıyor. Fakat bu sınıf standartlarında C segmenti beklentisini karşılıyor. Eğer bir sert araba seviyorsanız, ki ben çok seviyorum,
Bu tam size göre. Viraj almak vesaire çok zevkli. Zaten şahit olacaksınız. Fakat bir TOG T10X kullanıyorsanız bu araç sizi memnun etmeyebilir. Konfor anlamında. Bunu ekleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Misafirimizi arayalım. Ben koordineyi kurayım. Daha sonra anlatmaya devam ederim. Yoksa unutacağım şeyler olur, atlayacağım şeyler olur. Atlamayayım. 10 numara bir video olsun değil mi? Bakın mesela rejeneratif frenlemeyi hemen anlatayım, göstereyim size bu arada. Tek pedalla durabiliyoruz arkadaşlar. Çektim. Şu an son kademede. Fakat şu anda aktif değil. Buradaki ayar düğmelerine basarsak şu an stop yazdı mesela. Şimdi creep dedi. Stop'a aldım. Creep'i kapattım. Stop'a aldım. Tekrar bir hızlanayım. Dur, creep'te kaldı. Aman. Stop'a aldım. Bastım, çektim. Durdurdu. Güzel. Belki orası hani dik olduğu için bir de komutu tam hareket esnasında verdiğim için durmamış, yapmamış olabilir. Çektim tekrar. Bakın burası da dik. Çok da güzel bir sesi var. Durdu. Araç düşük hızlarda gittiğinde bir ses geliyor. Geliyorsa gösteririm. Bu arada yanımızdan bir TOG T10F geçiyor. Ona da bir selam verelim. Ben bu arada test verisi olması açısından şimdi güncel sürüşümü sıfırlıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Sıfırlamadan önce de ne olmuş onu da söyleyeyim. Söyleyemedim, orada kaldı. Ekran görüntüsünü alırım. Bastım gitti valla. Fakat şöyle yapabilirim. Şurada ana menüye gelelim. Enerji ekranına gelelim. Arkadaşlar dün tekrar şarj ettim aracı. Daha doğrusu bugün sabaha karşı şarj ettim aracı. 16.7 kilometre yol yapmışım. Ortalama 6 kilometre hızla. Zaten bunlara çekimler dahil. Gördüğünüz gibi ortalama tüketim çok fazla, 70. Videonun sonunda da bunu gördüğümüz iyi oldu. Ha, bu niye 70 falan derseniz çekimlerden dolayı bu çok normal. Bu arada arkadaşlar aracın uzun yol testini yaptım. Bir hafta sonra yayında olacak. Mutlaka izleyin. Buradan yani Maltepe Zümrüt Evler tarafından Düzce'ye gittim. Giderken 140, dönüşte 120 yaptım. İrtifadan dolayı bu şekilde değerlendirdim. Farklı veriler olsun istedim. Mutlaka o videoyu da izleyin. Onu da kısmetse haftaya yayına alacağım. Güncel sürüş 1 dakika olmuş. Tamam, şimdi zaten bir çok düşük olması normal. Niye? Çünkü bayır aşağı iniyoruz değil mi? Rejenerasyon yapıyoruz. Rejenerasyonla ilgili şöyle bir durum var arkadaşlar. Batarya seviyeniz yüksekse hem bir ikaz alıyorsunuz. Tam olarak rejenerasyon yapamıyorum diyor. Çünkü bataryalar dolu olduğu için böyle bir durumu var. Seyahatime geldiğimizde de benim dünden bu yana kullandığım veri var. O da kalsın. Farklı veriler elimizde bulunsun. Şimdi bu araçta benim yine olmasını istediğim bir şey, rejenerasyon tuşları, ayarları şuradaki kulakçıklar, yani olmayan kulakçıklarla olsa harika olurdu. Nerede? Burada. Elimin altında mı? Altında, ama ben elimi her defasında buradan çekmek zorundayım. Ve ben bunlarla oynayan, kurcalayan bir insanım. Viraja geleceğim. Hafiften dönüyorum. Şeridimde kalayım. Tak tak tak, hemen buradan ya da buradan bunu arttırmak, azaltmak isterim. Ama ne yapmam gerekiyor? Buradan arttırmam ya da azaltmam gerekiyor. Şu anda rejenerasyonu sıfırladım. Burada ekranda da görünüyor. Önümde trafik var. Gördüm trafiği. Sağ tarafa basarak son seviyeye kadar aldım. Rejenerasyon yapıyor şu anda. Tek pedallı kullanım da aktif olduğu için diyeceğim ama aktifleştirmemişim. Her defasında bunu açmanız gerekiyor. Şu an creep modunda, yani creeping. Böyle bir güzel şarkı vardı. Sürüklenme modunda. Sağda basarsam buna stop moduna geçiyor. Hem creep hem stop olduğu zaman hangisini yaptığını gösteriyor herhalde. Onu tam çözemedim dünden beri. Yani iki mod neden var onu anlamadım. İklimlendirme sistemimiz açık. 21 dereceye ayarladım. Dış hava sıcaklığımız 15 derece. Creep'i kaldıralım. Burada şöyle bir sıkıntı var. Mesela göstergede iki tane şey çıkıyor ya. Şimdi sağdakini, creep'i resetlemek için, kaldırmak için sola basmanız gerekiyor. Soldakini kaldırmak için, yani stop'u buraya basmanız gerekiyor. Bir de arkadaşlar, affınıza sığınarak söylüyorum. Creep ve stop. Tamam, stop'u herkes biliyor da creep neden Türkçe değil? Türkçe olmalı. Arabada bir diğer sıkıntı, ne yazık ki arkadaşlar, Apple CarPlay ve Android Auto yok. O yüzden Gez uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Ben şu anda aracı kiraladığım için bir tane daha ekran koydum buraya. Bununla gideceğim. Yapacak bir şey yok.
Rejenerasyon seviyesi olarak 3 tane seviyemiz var. Bir de akıllı rejenerasyon var. Akıllı rejenerasyonu aldığınızda öndeki araca göre, yolun durumuna göre kendisi rejenerasyon yapıyor ya da yapmıyor. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Akıllı rejenerasyonu almak için menüye girmek gerekiyor. Ya şuradan 1 bastım, 2 bastım, 3 bastım, arttı. 4'üncüde otomoda geçsek. Sonra bastığımızda otomoddan çıksak çok daha güzel olur. Dediğim gibi otomoddayken çünkü rejenerasyon ayarı yapamıyoruz. Yine menüye girmemiz gerekiyor. Bu menüler karışık arkadaşlar. Kullanıcı dostu değil. Ben o şekilde değerlendiriyorum. Kendi değerlendirmem. Alışmanız lazım. Gerçekten alışmak gerekiyor. Bu açık kalmış. Kapattık. Kör nokta uyarı sistemi çok güzel çalışıyor. Şeritte tutma sistemi güzel çalışıyor ama eksiklikler var. Çok büyük bir eksiklik var arkadaşlar. ADAS sistemi yok. İnanamadım. Aradım, taradım. Ya dedim bu nasıl olur? Ben işte bir sürü test izledim sizler gibi bilgi sahibi olmak için. Çünkü TOK beni çağırmıyor. Erdem Bey buyurun bizim de aracımızı test edin. Türkiye'nin en iyi otomobil test kanallarından birisiniz demiyor. Öyleyim arkadaşlar. Evet gerçekten Türkiye'nin en iyi otomobil test kanalı olacak bu kanal Allah'ın izniyle. Hız sabitlememizi ayarlayalım. Mesafe uyarısı. Evet yakın olduğu için bunlar gelebiliyor. Sağda solda mesela araç var. Kör noktalar geliyor. Solda eğer araç varken sinyal verirseniz uyarı veriyor. Gerçekten bunlar çok iyi çalışıyor. Otomobili, motoru her şeyi çok iyi anlıyor. Bir de sevmediğim bir şey ne yazık ki adaptif hız sabitleme için bu kolu kullanmak gerekiyor. Buradaki düğmeler kullanılmıyor. Bastık. Şurada aşağıda sembol çıkacak şimdi. Çıktı. Aşağıya bastık. Yeşil oldu. Yukarıya bastık. Hızımızı ayarladık. Yukarıya uzun basarsak 10-10 artıyor. Aşağı basarsak yine 10-10 azalıyor ya da tek tek de azaltabiliyoruz. Buradan da mesafemizi ayarlıyoruz. İşte eğer bu uyarı seslerini kapatmadıysanız hız sabitlemeyi kapatıp tekrar onları kapatmak gerekiyor. Az önceki o uyarı levhalarını kapatma olayı var diye. Yani buraya 2 tane görev vermişler. Bu görevler birbiriyle çatışıyor. Şimdi adaptif hız sabitleme özelliğimiz var. İstanbul'dayız. Trafik zaten olmazsa olmaz. Bakalım ne olacak? Niye böyle diyorum? Birazdan göreceksiniz. Mesafeyi uzağa ayarlayayım. Frene basmayacağım arkadaşlar. İnşallah basmayacağım diyeyim. Bakın soldaki aracı gördü. Öndeki araçları henüz görmedi. Görmesi lazım. Ah gördü. Hemen rejenerasyon yaparak, hiç fren bile kullanmayarak rejenerasyonunu yaptı. Şimdi trafik duracak bu noktada. Tekrar hızlandık. Sürat 30, 29, 28, 20'nin altına düştü ve adaptif hız sabitlemede dur kalk özelliği yok. 20 kilometrenin altında çalıştıramıyorsunuz. ADAS sistemi yok arkadaşlar. Müşteri hizmetleriyle görüştüm. 2 defa görüştüm. Kulaklarıma inanamadım gerçekten. Acaba dedim hatta yanlış mı bilgi veriyorlar? Daha sonra öğrendim ki kervan yolda düzülür. ADAS sistemi daha sonradan gelecekmiş. Ne zaman gelecek diyorum? Bir tarih verilmedi diyorlar. İnanamadım ama üzüldüm. Gerçekten üzüldüm arkadaşlar. Zaten biz bunu yapmışız değil mi? TOG T10X'te bu sistem var değil mi? Ama sebep neymiş? Furkan Bey'e sorarız. Yine ne yazık ki başıma defalarca geldi. Şimdi de geldi. Şimdi Eco moddayım. Sürüş modlarımı değiştireceğim. Buradaki düğmelerin ikisine de aynı anda basıyorum. Eco'nun orada bir şeyler çıkması lazım. Çıkmıyor. Bir daha basıyorum. Bir daha basıyorum. Bir daha basıyorum. Rejenerasyon seviyesini ayarlayabiliyorum. Düğmeler çalışıyor. Çift tıklıyorum. Heh şimdi geldi. Günaydın. Günaydın. Öğlen oldu. Günaydın. Bir diğer sıkıntı mesela aydınlatmaya geldim. Aydınlatmayı kapattığımda şarj ederken geç kapanıyor. Basıyorum off'a. Şu an sürüşte olduğumuz için kapatmaz. Off'a basıyorum kapanmıyor. Bir daha basıyorum kapanmıyor. Bir daha basıyorum. Bu arada tabii o açıyor, kapatıyor, açıyor, kapatıyor. Sonra bir baktım kapanıverdi kendi kendine. Meğer beklemek gerekiyormuş. Bazı şeyler çok gecikmeli. Ha çok iyi çalışan bir sistem. Hemen göstereyim. Sağ tarafta YouTube var. Bakın kafamı sağa çevirdim. Tak. Lütfen yola bakın diyor. Ya güvenlik ön planda ama kullanışlılık bu boyutta yapılması gerekenler var. Şimdi konuğumuzdan da biraz bahsedeyim arkadaşlar. Yanında söylemeyeyim. Belki biraz mahcup olur. Ne bileyim işte. Yanlış anlaşılmasın diyelim. Arkasından insanların güzel konuşmak daha iyidir. Furkan Demirci. YouTube'da videolarını izliyordum. Özellikle Tesla videoları harika. TOG videoları harika. Çok kaliteli videolar yapıyor. Zaten giyimiyle, kuşamıyla, duruşuyla çok da kaliteli bir insan. Mutlaka kanalını takip edin. Ben
çok açık söylüyorum. Tesla videolarını izleyip onlarca not aldım. Çok güzel, detaylı bilgiler veriyor. Çok şeffaf, reklam olmadan anlatıyor. En önemli şeylerden biri bu. Şimdi onu alacağız. Şöyle bir Furkan Bey ile tanımış olalım dedim. Kısa bir giriş yaptım. Yanımıza bir araba geldi mesela, hemen kameralar açıldı. Ama ben tabii ki yol tarifi alıyorum. Ne yapayım? Eminim içinizden bazıları diyecek ki yol tarifini niye Gez'den almıyorsun? WhatsApp'tan geldi arkadaşlar konum. WhatsApp'taki konumu buraya aktarmak daha kolay değil mi? Google'dan pat diye Google'la mı istiyorsun yol tarifi? Başka bir uygulamayla mı istiyorsun? Yandex'le mi uygulama açmak istiyorsun? Neyse buradan açıyorsun. O yüzden diyorum daha kolay. Alternatifi var mı? Var. Gez'den de gönderiyorsun. Fakat Gez'de de girdiğinizde yine bir yerlere basmanız gerekiyor. Hani izlemediyseniz benim Tok T10X videomu mutlaka izleyin. Öyle kolay değil yani. Cep telefonu gibi değil. Bu daha kullanışlı. Ben öyle buluyorum. Öyle yorumluyorum. Evet, konuma geldik. İleride takım elbiseli biri var. Yakışıklı, karizmatik. Maşallah. Ne diyeyim? Abi özür Geri dilerim. alabilirim değil mi? Tabii ki. Kameraya değmesin. YouTuber olunca. Vallahi ilk ona bakıyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim Alalım. valla. Şu azıcık geri Kayıttayız. biraz daha alayım. Öyle mi? YouTuber olunca diyorsun. Abi. İlk kameraları kontrol ediyorsun. Alayım abi. Abi buyur. Merhaba. Herkese. Kemerimizi takalım. Takalım abi. Çalışıyor mu? Işığı. Yanıyor, tamam. yanıyor abi. Şimdi sen çekim yaptığın yere doğru gidelim tamam, istersen gidelim. abi. Düz devam edelim. Düz devam edelim. Sağdan çıkalım. Ben kısaca seni tanıttım abi. Sen de Teşekkür bir kendini ediyorum. tanıtırsan. Ben Furkan Demirci. Öncelikle hangi gün yayına girecek? Haftaya inşallah, Haftaya bilmiyorum inşallah diyelim. Ben çünkü anca pazarlara yetiştirtebildiğim için herkese izlediklerini tahmin Sağ, ettiğim sol. gün olarak soldan gidelim abi. Soldan gidelim. Hayırlı pazarlar diliyorum herkese. Öyle başlıyorum. Size de artık hangi günün O zaman hangi pazar saatine günü denk gelir- yayınlayacağız bu videoyu. Nasıl olursa artık. Ben avukatım. Elektrikli araba, aslında araba hobim var çocukluktan beri. Benim şimdi eve ofise gelsem böyle her yer dergiler falan doludur. Ya. Senin yaptığın iş o zamanlar biliyorsun sağdan. Eskiden Evet, dergilerde zaten olurdu. dergilerde Dergilerin yapıyorduk. bir köşesinde de işte iç desibel sesi, 0-100 hızlanma süresi, Fren mesafesi. orada kenarda görürdük. Evet. Bunlar tabii fabrika verisi olurdu. Kimse demeyeyim de çoğunlukla şeyi hatırlamazdık. Bilmezdik ya da. Bilmezdik. O test eden kişi gerçekten bunlara baktı mı yoksa fabrika verilerini mi paylaşıyor bunu bilmezdik. Ama işte heyecanla, hevesle onu okurduk ve onları ben Kesinlikle. biriktirmiştim. Şimdi 2020 yılından beri de elektrikli araba kullanıyorum. Çoğunlukla Tesla üzerinde kaldım. Evet. Niye? Hep onu söylüyorum, otopilot sebebiyle. Otopilotu başka bir şeye değiştiremedim bir türlü. Farklı markalara bindim, halen biniyorum. Ama Tesla ve otopilotu günlük kullandığım arabada bırakamıyorum bir türlü. Çünkü çok yol Çok kat yol ediyorsun abi. yapıyorum, Ben çok görüyorum trafikte seni. kalıyorum. Çok trafikte kalıyorsun. Mesela bugün ney? 30 Kasım. Bugün yayınlanan bir videom var mesela. Videoyu izlerken ben de şunu fark ettim. Otopilot arabayı sürdüğü için ben arabayı ellemiyorum. Ah abi. Yani o gerçekten onun rahatlığını Kesinlikle. ben yaşıyorum, farkında değilim. Videoyu izlerken fark ettim. İzlerlerse görürler. Hani o yüzden otopilottan vazgeçemediğim için Tesla'da kaldım. Ben de şunu ekleyeyim abi. Mesela otonom sürüşü iyi olan araçları kullandığımda işte desibel testi yaparken ya da diğer Zorlanmıyorsun, testleri değil mi? yaparken zorlanmıyorum. Daha emniyetli oluyorum. Evet. Çünkü sen de biliyorsun kolay değil. 3 tane Tabii kamera canım. var. Tabii. İşte benim burada Racebox cihazı var. Onları ayarlamak vesaire. İşte kayıtta mıyım değil miyim? Mikrofon çalışıyor mu? Aynen öyle. Bir sürü Dümdüz etken ama. var. O etkenlerin içerisinde bir de araba kullanıyorsunuz. Bazen diyorlar abi işte yavaş konuşuyorsun vesaire. Bunlar yani gerçekten kolay işler Evet. değil. Birinde bir hata varsa, hafıza kartı dolmuşsa, işte bataryası bitmişse o kaydın Evet. tamamı çöp oluyor. Çöp oluyor. Dolayısıyla böyle o emeklerin de ziyan olması çok üzücü bir şey. Bazen tekrar çekecek vaktim olmuyor. Yazıyorum artık alta işte kusura bakmayın. İşte mikrofonum bitmiş yani çünkü Evet. senin mesela çok güzel konumları kameraların. Çokça kameram var. Ben şuraya koyuyorum şimdi yeni çift açılı çekiyorum. Gördüm. DJI'de Güzel şuraya olmuş. koyuyorum. Oradaki yazıları zaten okuyamıyorum. Yani mikrofonun Evet. şarjı bitmiş, mikrofon bağlanmış. Geçen gün çıktım. Bir 10 dakika çekim yaptım. Sonra diyorum ki ya normalde ekranında DJI'ın üstte sesle ilgili biliyorsunuz Bildirim şey var. geliyor. Yeşil Yeşil şey çıkıyor. Daha Aha. çok ses şiddeti artla turuncuya geçiyor falan. Ya onu göremediğimi fark ettim. Tamam bir baktım meğer bağlanmamış. Bir daha sıfırdan düzenleyen arkadaşlar da dediler ki abi 10 dakika hepsi çöp mü oldu? Dedim ne yapalım yapacak bir şey yok. O sırada arabayı işte deneyimlemiş oluyorum. Öyle bir kârı oluyor. Abi az önce çok güzel bir şey söyledin. Bu bağlamda
hani bitirmek istiyorum. Çok da benim videolar uzun ya, daha fazla uzatmayayım. Tamam. Emek dediniz ya, emek çok. Lütfen bu emeğin karşılığında videoları beğenin, kanallara abone olun arkadaşlar. Sizden maddi bir beklentimiz yok. Biz bu işi zaten hobi olarak yapıyoruz. Para kazanalım derdimiz yok. Gerçekten öyle. Ama para harcıyoruz. Ben mesela bunu kiraladım. İşte Tabii canım. kaç defa şarj ettim dünden beri. Bir beğeniyi, bir aboneliği Fazla görmeyin. fazla görmeyin. Şuradan tam sol şu Tamam, içeri buradan gireceğiz yani. buradan dönelim. Mesajımızı verdik. Ya arkadaşlar hani tam sol içeri abi. Şu bende bak burada da C-Line gelmiş. Alalım mı arabayı? Alalım arabayı abi. Boş dönmeyelim. Hemen söyleyelim. Yani hep şey oluyor. Kardeşim önüme düşmeni istemiyorum diyor mesela. Ben araba istemiyorum. O yüzden şey yapmıyorum diyor. Görmezden gelirsiniz ya. Bizi mutlu edin. Bir kere bizim bir faydamız olmuşsa bir konuda Evet. en azından onun hürmetine diyelim. Aynen. Oradan abone ol tıklayın. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Şunu bir yorumlarını alsaydık ya. Evet. Kaçırmadık mı? Kaçırdık mı? Hadi inelim. Bakayım. Boyun kaç? Oyun 1.85. 1.85. Aynı boydayız. Evet. Kafa değmiyor abi. Hani Yok. şöyle geriye yapman lazım ki hani uğraşman lazım. Saçım kafan uzarsa değsin diye. değer. Ha. Yani. Ama sol tarafa abi bak benim kafam değiyor. Senin Buraya geldiğin zaman değiyor evet. değil mi? Yani şu tam şeyde. Allah'tan ki bu açık renk tavan. Yoksa daha bir klostrofobik olur. Çünkü Kesinlikle. çok geniş bir sütun var burada. Hı hı. Muhtemelen güvenlikle alakalı. Bir de fastback olduğu için. Ama arka koltuk yukarıda epey. Mesela benim Tesla Model S'den alakası yok. Bende çok aşağı oturuyorsun. Hı hı. Hani binmesi, oturması kolay ama çok hani rahat seyahat eder miyim bilemedim yani. Bir de bu kendim oturdum buraya ama hı. burada bile benim dizimdeydi ya. İlk defa bir elektrikli arabada böyle bir Yani- şey oldu. Bagajı büyük tutmak için böyle yapmışlar. Olabilir. Yani Yoksa çok kötü değil. tavandan dolayı koltukları O da önde olabilir. konumlandırmışlar. Bir daha mesela ben şunu hissettim. Ha bak belimi Baldır. tam da Ha, beli oturuyor yasladım. ama baldır desteği yok. Yok bir de dizim şu an değiyor. Değdi. Biraz senin koltuğun geride abi. Biraz geride. Evet onu tekrar bir ayarlayıp bir daha Biraz geçeyim. dik buldum. Yani oturuş pozisyonunu dik buldum. Hiç ayarı yok değil mi? Yok, ayarı yok abi. Sadece açma kapama var. Yani Abi bir saniye. Hı hı. Garanti olsun abi. Biz senin kanalında şimdi ihtimallere bırakmayalım bu işi. Tamam. Ben bir ön koltuğu ayarlayayım. Tekrar Tamam. Bak şimdi mesela şu görüyordur inşallah. He. Ya Şöyle alayım abi dur. Sen bunu özellikle söylemiştin. Buradan Evet, arabadan iniyorum şimdi. İn abi. Sol dizim koltuğa vuruyor. Hı hı. Kafam zaten burada. Yani şu şekilde eğmem gerekecek. Bakın bu kadar eğmem gerekiyor. Aa, hangisi? Pilimiz mi bitiyor? Öndeki kapandı. Aa, önündeki kapandı. Allah Allah. Yani şunu göstereyim abi. Yani şu kadar kafamı bu kadar eğerek inmemi gerektirmesi arkayı şoförlü olarak kullanmak isteyecek birisi için Hı hı. makul değil. Değil. Bu araba Mikrofon yok abi bu arada şu anda. Buraya geçeyim konuşuyoruz. abi o Ha? zaman. Bir Tamam abi. Ben de orayı bir daha açayım bakayım ne oldu oraya. Şarjı var. Şarjı Ama var. Şu an sadece anladığım dikliğini kadarıyla ayarladın. koltuğumun dikliğini ayarlayacağım. Tamam abi. Ama şurası görünüyor mu abi? Yani hani bakın abi tam şurayı da açayım. aç abi sana zahmet. Sana Bakayım. Ee, Evet gözüküyor abi buradan. Yani şu an bak koltukta yağmurda yağıyor ıslanacaksın abi. Sen gel içeriye. Sıkıntı yok abi. Dizim sıfır yani Evet. daha ileri alamam. Koltuğumu dikleştirdim. Yani çok rahat değil ama rahat denebilecek bir şey. Bu şekilde giderim. Tamam. Arkaya geçiyorum şimdi. Tamam abi. Yağmura da yakalandık. Olsun. Şimdi bindik. Şu an dizim daha rahat etti. Tamam. Koltuğun sırtı çok yatıkmış. Tamam. Dizim şu an rahat Rahat etti. et. Onda bir sıkıntı yok. Ayağım da giriyor öne doğru. O da güzel oldu şimdi. Hı hı. Ama az önceki iniş pozisyonumu değiştirdi mi şuraya dizimin değmemesi ona bakalım. Dizim değiyor diye mi acaba öyle yapıyordum? Ama bak yani şu kafamın ta kulağıma kadar geliyor. Değil Şuraya mi? kulağıma kadar geliyor. Bu tabii şu yapıdan dolayı hani bizim boylarımıza göre çok her zaman makul Tabii, araba tabii. bulamıyoruz. Biz böyle lise çağlarında falan işte araba almaya giderdik. Babam şey derdi. Abimle falan. Abim benden de uzun. Bir 5 santim daha uzun. O. Babam şey derdi. Arka koltuğa geçin bakayım sığıyor musunuz? Çok iyi. Bizde böyle bir şey vardı. Hakikaten biz evet kendimize göre araba aradığımız zaman zorlanıyoruz ya da kendimize göre yorumladığımız zaman zorlanıyoruz ama ben boyumu söylüyorum. Benden daha kısa olanlar ne kadar rahat edeceğini kendisi karar verirler. Ama şimdi şuradan bakın ayağımı dışarı attım. Kafamı ne kadar eğmem gerektiğine bakın. Bakın şu kadar eğdiğim zaman ancak dışarı Ancak. çıkabiliyorum. Şu. Yani bu hani makam arabalarında Olmaz abi. birisi elle tutar, Kafayı tutar. kafayı vurmadı. Bu arabada ihtiyaç var abi. İhtiyaç var. Bir tane de koruma lazım. Bir tane koruma lazım. Hadi bakalım. Öne geçip devam edebiliriz. Hadi sen öne geç o zaman abi. Ben direksiyona mı geçeyim? Direksiyona geç tabii. Tamam. Senin kameralar zayıf çıkartıyor değil mi Erdem hocam? Nasıl abi? Zayıf çıkartıyor değil mi? Zayıf çıkartıyor Bu ara mu? birazcık kilo abi aldım ben da. de çok kilo aldım ya. O yüzden lütfen zayıflatma filtresini kullanalım.
Tamam abi. Abi Onun dışında arabayla ilgili yorumlarımızda filtre yok bak. yok Bizi yok. filtreli sadece Tamam göstersin. tamam. Abi kafana gözüne Dikkat dikkat ediyorum. et. Şu an konfor modundayız. Ben abi o kamerayı özellikle oraya koyuyorum. Biraz alışman sıkıntı olabilir. Tamam yok. Görüş Zaten açısı rotamız tam çok güzel şey değil. versin diye. Tamam. Evet kameralarımız kayıtta. Telefonumu sessize alayım. Tamam abi. Benim telefonum hafta içi çok çalıyor ya. İlk başlarda bir de zil sesim alarm şeyiydi. Ondan sonra millet koltuğumu bozma ya. Ah çok özür Hafızalı koltuğumuz var ya. Ya hemen hava attınız yani. Ay. Dur neyse tekrar Ben misafir ayarlayalım. modunu açmak için yaptım. Tamam. Pardon. Şimdi tamamdır herhalde. Evet yola çıkıyorum. Hadi bakalım bismillah diyelim. Şu ne ya abi? Göz takibi Göz mi? takibi. Evet onun uyarısı. Bundan dolayı mı acaba? Ondan dolayı olabilir. Bak çapraz geçiş uyarısını yaptı Evet hemen. yaptı. Güzel. Güvenlik anlamında çok iyi. ADAS sistemi de olsa. Şurada biraz atlamalı çalışıyor abi. Bak kamera netliği çok güzel. Şimdi ileriye al mesela. Evet Bak gördün mü? aynen. Abi o zaman Ki sen araba da temiz, kamera da temiz. araba da temiz. Tabii Hani sabah kamera temizledim. Sabah görseliyle yani alakalı yıkattım. Az bir şey yağmur yağdı o kadar. Şimdi abi istersen şöyle yapalım. Uygun görürsen. Ben burada kamerayı kapatayım. Sen sürüş deneyimini yap. Ondan sonra açalım kamerayı. Yo, Nasıl? Devam yok edelim. abi benim Ha, süper. rotam abi. Her Tamam, şey süper şeffaf abi, olsun. süper benim abi. rotam belli zaten. Tamam abi. Şu Toyota bize yol verir herhalde. Verir abi. Bu bölgede çok inşaat çalışması var. Yol şeyleri de... Şimdi silecek arıyorsun değil mi? Şimdi şu sesleri bir kapatayım Heh, abi. sesleri kapat. Sonra kızıyorlar. Sileceğimiz şu üstteki miydi? Evet. Ben T10X kullandığım için. Tabii bilirsin. Dün o kadar zorlandım ki yağmur yağıyor bir yandan. Abi işte en zor kısmı o. Yani hani bizim takipçilerden beklediğimiz şey şunun hürmetine işte. Hı hı. Sen bir risk alıyorsun. Yağmura çıkıyorsun. Evet. Yollara çıkıyorsun. Araba sürüyorsun. Vakit ayırıyorsun falan. Bunların hepsi birleşiyor. Ve buna rağmen ya bir beğeniye basın arkadaşlar. İşte bir abone ola Evet. basın falan. Hani bunu bekliyoruz. Çok görmeyin bize. İnşallah diyelim. Şimdi burası senin güzergahın. Evet Burayı ben en iyi sen sürekli abi biliyorsun. buradan gidiyorum. Abi o zaman biz seni dinliyoruz. Şimdi arabanın lastik basınçlarını sen kontrol etmişsindir Kontrol ettim. mutlaka. 36 piyasa ayarladım. Fabrika ayarlarında. Fabrika ayarları. Abi burada dedim ya çokça inşaat yapılıyor. Hı hı. Dolayısıyla hani yola çimento dökülüyor, sertleşiyor, kalıyor. Hı hı. İşte ya da mazgallar, tırlar, kamyonlar sebebiyle işte boşalıyor, aşağı iniyor. Bunlar hepsi birleştiği için bu bölgede şehir içinin tam şeyini görüyoruz abi. Konfor testini tam görüyoruz. Mesela Hı hı. şu ana kadar beni rahatsız etmedi. Süspansiyonun çalışması değil de işte lastiğin yanağıyla olan imtihanlarda içeriye ses geliyor. Hı hı. Şu an mesela ilk Hı hı. izlenimim o. Hı hı. Ama onun dışında süspansiyon çalışması güzel. Hani ben daha sert bekliyordum bunu. Hı. Mesela Engin'in arabasında sanki daha bir sert gibi kalmıştı. Ama otobanda kullandım ve yüksek hızla kullandım. Evet orada Bu anlaşılıyor. an burada şu an ilk izlenimim bu mesela. Daha sert bir araba değilmiş yani. Güzel. O güzel. Tabii bunda Continental'ler var dedin. Az önce Evet. sordum sana. Hı hı. Ben Continental kullanmayalı çok zaman oldu. Bir tane Tesla kaza videosu çekmiştim hatırlıyor musun? Evet, evet, Juniper'e. evet, evet. Aynı bu şekilde geldi adam vurdu. Virajın çıkışında sollamaya çıkıyor motosikletle. Hı hı. Virajın görmediği bir kesimine çıkıyor ve karşıdan gelen Tesla şoförü kaçmasına rağmen gidiyor vuruyor. Allah korusun. Yani şu yağmurda çamurda yapmayın bari. Hem görmediğiniz yere hem sabit çizgide sollama yapıyorsunuz ve duramıyorsunuz yani. Neyse. Abi konu çok ya. Konu çok. Avukata da bıraktın şimdi. Konuş Va- konuş bitiremeyiz. Biz TOG'u anlatalım. Çok anlatalım. Sen bana şeyleri anlatsana abi. Sen ne yaşadın? Ekranlarda donmayı yaşadın mı? Ben de bileyim. Hani sen videoda anlattın ama zaten bana ayırdığın bir 2-3 dakikalık kısım var ya. Evet abi. Orada en azından ben de dinleyeyim. Çünkü ben senin kadar tecrübe edemeyeceğim bugün. Abi şimdi senle de az önce gördük. Kapıyı açmayla ilgili ya çok büyük sıkıntı yaşadım. Araç daha 1000 kilometrede, sıfıra yakın. Kumandanın bataryası sağlıklı, herhangi bir problem yok. Bir defa olsun batarya ile ilgili ikaz gelmedi. Az önce sen de gördün. Zaten kumandadan basınca şak diye açıyor. Tabii Pili az olsa o da açmayabilir. 10 defa bastık sol kapıya, açmadı. Sağ kapıya geldik. En az 5 defa bastık, Doğru. açmadı. Sonra sen aldın elinden, inanamadın gibi böyle. Ha, inanamadım ya. Evet, gerçekten inanılmaz bir şey. Sonra üçüncüde mi, ikincide mi açıldı değil mi? Evet. Evet. Hatta şey dedim ya, Engin'i mi arasak ya? Yani acaba arabanın güncellemesi mi var, bir şeysi mi var ama onlar da bugün Boğaziçi Üniversitesi'ndeler. Genç müsiyatın bir şeyinde konuşmacı olarak davetliler. Ondan da bilgi alamayız dedik neyse. Yapacak bir şey yok. Evet. Biz yaşadıklarımızı anlattığımız için şu an
Çözüm Aynen. aramayı başka bir kişiye bırakacağız. Başka bir zamana bırakacağız artık. Biz Evet. şu an yaşadıklarımızı Şimdi aktaralım. abi bak ben şu anda konfor moddayız. Zaten her çalıştırdığımızda konfor modda. Sürüş modunu değiştirir misin? Ben bildiğim gibi değiştireyim Tabii mi? bildiğin gibi değiştir abi. Güzel. Skoru Uyarısı. aldık. Güzel. Abi bunu ayarlama hususunda defalarca sıkıntı yaşadım. Basıyorum almıyor. Basıyorum almıyor. Buraya gelirken de oldu. Yani bazı Bu şekilde sistem- mi yapıyorsun? Evet bu Buradan, şekilde çift kısa basıyorum. yoldan. Hı hı. Evet kısa yoldan basıyorum. Olmuyor abi. Yani daha sonra geliyor mu? Geliyor. Sabah mesela iç kamerayı kızıma göstereyim istedim. Onu okula bıraktım. Kamerayı alayım mesela abi şimdi yukarıya alayım şuraya. O kadar geç geldi ki bu kamera. Yani çocuğu okula bıraktım. kendine Göremedi. baktın Kendini diyorsun. göremedi. Şimdi kamera var. Netliği güzel. Mesela kayıt etme özelliği yok. Ama Olsa bir şey güzel olurdu. söyleyeceğim. Erdem hocam şu Evet. da olabilirdi. Çocuğu okula bırakmana rağmen orada çocuğu görebilirdin. Düşün o kadar geriden de geliyor. En azından o olmamış. Ya çok iyi. Çok iyi. Deneyelim şunu tekrar. Aldıktan sonra gidiyor. Ha, şu O an böyle- tık tık değişiyor çünkü. Evet. Yani bir uyanma şeyi var. Uyku sersemliği var. Her açılışta böyle bir şeylerin geç gelmesi. Mesela arabayı şarj ediyorum. Işıkları kapatayım dedim. Basıyorum kapanmıyor. Basıyorum kapanmıyor. O mesela halbuki ben ikinci basınçta bu sefer açıyormuş. Hmm. Sonra bekledim tak kapandı. Ya Anladım. ön ışıklar Ya ya, ön biraz farlar. gecikmeli mi geliyor acaba? Gecikmeli o geliyor şey? aynen. Sen de tekrar bastığın için bu sefer kapatma Evet. değil tekrar açmaya dönüyor. Evet. Bir diğer beğenmediğim olay ADAS. Abi sen şimdi ADAS'la ilgili Abi ADAS, bir şeyler söyledin. ADAS'ta ben şöyle bir bilgi sahibiyim. Evet. Ben onu bizle Engin'in paylaş. arabasını sürdüğümde, hı. Engin Özören'in bilen vardır mutlaka. Mutlaka. O bana şunu söyledi. Ben hani hep otopilot yine bugünkü de konuşmanın başında otopilot dedim ya. Engin dedi ki bu aracın kameraları değiştirildi. Yani T10X'teki kamera markasıyla T10F'deki kamera markası ya da modeli aynı olmadığı için bunların tekrar yazılıma uygun hale getirilmesi için kalibrasyonları varmış. Şu an bunlar üzerinde çalışılıyormuş. Bu bilgi de inşallah gizli bilgi falan değildir. Yani sonuçta biz de Değildir, bilgilendiriyoruz. değildir. Yani çok özel bir bilgi olduğunu düşünmüyorum ben yani. müşteri hizmetlerini aradım abi. İnanamadım çünkü olmadığına. Biri olmadığını söyledi. Bugün bir daha aradım bu sabah. O da dedi ki yok. Dedim ne zaman gelecek? Tarih de vermiyoruz. Abi bak ben şimdi bu konuda eleştirim benim şu. Tamam evet bazı şeyler olabilir ama ya bu araba hep yolda mı düzülecek ya? Hani kervan yolda düzülür dedik ya. Yani Ya. çok affedersiniz affınıza sığınarak hani bunu söylüyorum ama yanlış da anlaşılmasın. Bazı şeyler programın gerisinden gidiyor herhalde. Bu arabayı biz satışa çıkaralım ama ADAS'ı sonra veririz. Ya abi şöyle bir bilgi paylaşmışlardı benimle. Dediler ki Fiat Egea'nın yola çıkma süresi ilk bu arabayı yapalımdan itibaren yola çıkma süresi ne kadardır abi? Bir tahmin yürüt. 10 yıl. 6 yılmış abi. Fiat Egea diye bir model üretelim, bu arabayı geliştirelim ve yola sürelimin toplam süresi 6 yılmış. Güzel bir 6 süre. yılda evet. Güzel bir süre. Abi TOG markası ne zaman kuruldu? Tam hatırlamıyorum abi. T10X kaç yılda yola çıktı? Evet. 2,5 yıl abi. 2,5 yıl değil mi? Doğru söylüyorsun. Şimdi markanın kurulması diyorum. Bak Fiat Tabii. bir marka, bir geçmişi Haklısın. var. Bir sürü şey var. Evet aynı arabaları konuşmuyoruz ama abi araba dediğin zaman işte arkasında bir sürü aslında şey var. Şimdi bunda da aynı dediğin şey bizler aslında her birimiz test şoförüyüz. Yani bu arabayı alan herkesten bahsediyorum ki ben T10X aldım ve kullandığım için ben o anlamda kendimi hem müşterisi olarak hem sevdalısı olarak kendimi de test şoförü olarak görüyorum. Ben onlarca video çektim T10X'le ve iyi yanlarını da kötü yanlarını da hepsini de söyledim. Geçen gün birisi geldi, ofiste görüşüyoruz. Görüşme bitti. Tam giderken odamdaki benim araba köşesini gördü. Abi hayırdır bu nedir falan dedi. Ben de dedim ki ya bak ben araba hobim var. YouTube'da da bir kanalım var. Elektrikli arabalar dedim. Daha elektrikli arabalar dedim. Dedi ki abi sen dedi TOG'u dedi gömmemiş miydin? Aynen böyle. Dedim ki kardeşim gömdüm de yükselttim de. Yani Evet. ben neyi varsa bunları doğru şekilde aktardım. Siz ama bunu yanlışı söyleyince gömmek olarak görüyorsanız evet gömmüşümdür ama bak bunların hepsi yavaş yavaş gideriliyor. Biz bunları paylaşır aktarırsak ancak düzelir ama bunlar. Böyle bir Evet, sorun var. Şimdi evet. ben arabanın hiç sorunu yokmuş gibi. Abi seninle biz anlaşırdık. TOG bak sana araba bile vermemiş. Evet. Sen araba cebinden para verip kiralamışsın bu arabayı ve video çekiyorsun. Niye? İnsanlara faydalı olayım diye, tamam mı? Evet. Aslında markaya da faydalı oluyorsun. Kesinlikle. Marka şimdi belki bu arabanın plakasından bakacak.
şase numarasına. Bu arabanın güncellemesiyle ilgili bir sorun var. Bakın bunlar da arabanın geliştirilmesi anlamında arabanın bağlantılı olması avantajıyla hızlı bir şekilde çözüm üretilebilen şeyler. Evet. Arabanın şasi numarasına bakacak. Diyecek ki bu arabanın işte anahtar kodlamasında bir sıkıntı var. Mesela örnek veriyorum ve çözecek onu. Evet. Şimdi biz bunları aktarmamız lazım ki çözülsün. Kesinlikle. Geçen gün ilk daha kurayla çıkan T-Onix sahibi olan bir komşumuz var. Akşam denk geldik. Abi hayırdır ne yapıyorsun dedim. Sonra dedi ki bir baktım şey geldi. Bir tane servis arabası geldi. Arabanın diyor şarjı %100'dü diyor. Şarjı bitmiş diyor. Durduğu yerde. Yani şimdi bunlar Evet. yaşanılıyor, yaşanılabiliyor. Güncellemesi yapılmamış oluyor. İşte bazı fiziki donanım değişiklikleri gerekiyor. Onlar yapılmamış oluyor falan. Olabiliyor abi. Bunları çözmek için işte uğraşılıyor da. Ama maksadımız işte bu arabaları birileri alacak, kullanacak, sorunları görecek ki o zaman çözsün ancak marka. Şimdi herkes o süper 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 dediğin zaman Olmaz. Şimdi abi yıllar geçmiş. Boeing A320'ler şu an kenara çekildi. Evet. Niye? Boeing dedi ki uçaklarımda bir sorun varmış. Test ediyoruz sakın dedi uçurmayın. Ya Evet. yani bu olabilen şeyler. TOG da belki diyecek ki T-Onix'leri yine bana sırayla getirin çözelim. Neyse çok konuştum. Ben şu an gidişinden çok memnunum arabanın. Güzel. Çok beğendim şu an. Gidişi çok güzel bence. Birazcık ama şunu söyleyeyim. Engin'in arabasını kullandığımda çok daha yüksek süratlerde kullanmama rağmen arabanın içinde bu kadar ses yoktu. Evet. Onun sebebini de şu an hem deneyimlemiş oldum hem sebebini de aslında biliyorum. O biliyorsun Kevork Usta'ya şey yaptırdı. Arabasına müzik sistemi yaptırdı. Evet, evet. O bir tercih yapmak zorunda kalıyorsunuz ya bu arabalar ÖTV Evet, dilimine takıldığı maalesef için. öyle bir O durum var. standart müzik sistemi alıp gitti. Müzik sistemi yaptırdı ve o sırada da meğer kapı içlerine yalıtımlar yapılıyormuş. İşte belki tabanına, belki bagajına bilmiyorum bir sürü yalıtım yapılıyormuş. Biz abi o şeyi arabanın o sessizliğini ona da borçluymuşuz. Evet. Bu süper sessiz bir araba değil şu anda. Güzel. Sen ölçmüşsündür mutlaka desibellerini. Kötü değil ama o araba daha sessizdi. Videonun başında ben motor kısmını çektim. Mutlaka zaten bu videoyu izleyeceksin. Tabii ki. Oraya bir bak. Oralarda eksikler var. Evet, ben tahmin tekrar ediyorum. etmeyeyim şimdi. Hı hı. Oralarda eksikler var abi. Ne yazık ki. Senin testlerin ve tespitlerin zaten bu anlamda doğrudur. Çok tecrübelisin. Estağfurullah. Ama dediğimin de keşke Engin'in arabasını sen de sürebilsen, görsen mesela. O zaman Engin Bey'e de selam söyleyelim. Alalım bir gün arabasını ya. O çok sever ya. Vallahi. O çok sever, çok paylaşımcıdır yani. Yeter ki sen iste der yani. Ya, Onu da inşallah organize edelim. Bak mesela şu ufak tefek şeyleri sönümlemesi çok güzel araba. Güzel. Yani hani ben şehir içinde çok daha konforlu olsun falan filan diye bakıyorum ama şimdi kullandığım Model S'te adaptif süspansiyon var. Sertliğini de ayarlayabiliyorum. Çok yumuşattığın zaman arabanın altı her yere sürtüyor biliyor musun? Esniyor çünkü araba. Esniyor. Şimdi arabanın batarya tüm yüzeye yayılmış şekilde durduğu Evet. için arabanın tüm yüzeyde esnemesi oluyor ve o da bu tarz işte kasiste masiste birazcık işte otopark inişlerine falan Çarpabilir. araba fazla esnediği zaman da şey yapıyor. Şimdi altını oldu. sürtüyor. Fark Sürttü ettin mi? mesela, tabii Adam sürttü. sürttü. Evet. Ki yani Passat. Ama bak bu araba mesela bunlarda öyle çok fazla esnemiyor. Süspansiyonun o sertliği sebebiyle. Evet. Dolayısıyla sürtmüyor. Benim EQC videolarım var. Eşimin arabası var EQC. İstediğin zaman onu çekebilirsin bu arada. Tamam, alırım. Onda da mesela araba adaptif süspansiyonu Tesla Model S'ten daha konforlu. Ama fazla esnettiğin zaman her yere sürtüyor. Doğrudur. O yüzden dikkat etmen lazım. Ben sert amortisörleri daha çok seviyorum. Çünkü viraj almayı ben çok seviyorum. Sabah kızımı bıraktım. Sonra eve doğru giderken Zümrüt Evler'de orada arabayı bir zorladım. Ya, o kadar güven verdi ki bana. Evet. Yolda Tahmin iyiydi. ediyorum. Belki hani test edemem bu saatten sonra biraz yağmur şiddetini arttırdı. Çok güzeldi. Çok böyle keyif aldım. Bir de abi bu arabanın neyini beğendim? Direksiyon hissiyatını beğendim. Çok güzel değil mi? Değil mi? Çok güzel. Ya. Onu ben otobanda test ettim bir de. Yani sen de kullandın gerçi dün. Evet. Yani bugün sabah göremezsin de dün otobanda kullandın. Hissiyat çok güzel. Çok güzel. Spora aldığın zaman hele otobandaki sürüşü çok daha güzel. Evet. Yani tabii birazcık da müsaitse virajlarda işte arabayı zorlayabiliyorsan falan tam böyle bir şey gibi oluyor. Go kart arabası gibi oluyor. Çok güzel, Hissiyat çok hoşuma çok gitti. güzel. Mesela bu konuda gerçekten TOG'u tebrik etmek lazım. Mesela Çinliler bu konuda çok geride. Çok hususta çok iyiler ama direksiyon hissiyatında Aynen öyle. çuvallıyorlar. Aynen öyle. Ama TOG yani gerçekten tebrik etmek lazım. Zaten Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı. Çok iyi puanlarla aldı bir de öyle Evet. ufak tefek şeylerle değil. Artısını eksisini anlatmak bizim işimiz. Umarım faydalı olur. Şimdi gaz pedalı ile ilgili ne hissettin?
Şu an konfordayım. İşte mesela bazısı yazmış. Yok, Gecikme yazmış falan ama hiçbir şey değişmemiş yazmış falan. Bence değil abi. Bence kesinlikle gaz pedalı gayet güzel. gayet Teoris'e güzel. göre. Ben hiçbir Ben gecikme hiçbir sorun hissetmedim. yaşamıyorum şu an. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ona 80-120'de de bir daha bakacağım. 0-100'de de bir daha bakacağım. Ama şu zamana kadar gecikmeyle ilgili hiçbir şey yaşamadım. Gayet de güzel. Hissiyatı da güzel. Sen şunu denedin mi? Şu ekranı kullanmayı denedin mi? Kameramız çekiyor mu? şu an? Çekiyor. Şu ekranı kullanmak mesela abi şuraya gezi atalım. Evet, buradan yazabiliriz şuradan. Hı hı. Geze bir rota oluşturmaktan bahsediyorum. Hı hı. Ama buradan da yazabiliriz. Evet. Yani sadece navigasyon rotası oluşturmak anlamında da bakmıyorum. Hı hı. Bu ekrana dokunarak bir sürü şey yapıyoruz. İşte YouTube'u durduğun yerde izliyor olabilirsin. Ya da başka bir şey de yapıyor olabilirsin. Evet bak gecikmeli geliyor Evet. bir şey. Evet abi atlamalı. Şimdi Kapatalım. Abi. Hı hı. Mesela şimdi arama yap işte diyelim mesela. Diyelim Tamam abi mı? en son Arama yap deme Hı hı. mesela. Buraya telefonundan da göndersen buradan bir şey seçmen gerekiyor ya. Şu mesela Fuaye Çarşı sizin herhalde bizim oralar evin falan orası. gibi. Aynen abi. Tıklayalım. Şimdi bakın git ta en altta tamam Evet mı? aynısını söyledim Şimdi abi. şurası Evet. aynı T12'si de aynı engeldi. Burada da aynı. Bunda da engel. aynısı. Bakın şurada insan şuraya elini uzattığı zaman zaten eğer birazcık da tırnağı uzunsa tırnak geliyor ve tırnak algılamıyor. Evet. O zaman şu çalışıyor mu burada? Bu da çalışmıyor herhalde. Yani şuraya Bir deneyeyim mi basmak zor abi? abi. Bir deneyeyim abi onu. Şimdi geldim oraya. Ama çok zor bir şey abi. Zor Evet, abi. ekranı Ona mı değiştiriyorsun. basacağım, buna mı basacağım? Ekranı Yok. değiştirmen Yok. gerekiyor. Ya ona Ya gel. şu Yok. mesela git şeylerini az daha yukarı koy abi. Buraya koy. Buradan tıklayalım yani anladın mı? Abi sen böyle söylerken bir şey daha sana söyleyeyim. Dün gece Gayet bir güzel abi gaz pedalı. Güzel kesinlikle. Dün gece bir hikaye paylaştım. Belki görmüşsündür. Şuradaki ekran cama çok fena Evet yansıyor. onu gördüm. Onu gördüm ama tabii ben gece sürmemiştim. Onu deneyimlemedim. Parlaklığını kıssan da yapıyor mu? Oynamadım ama. Ya da ne bileyim Evet, jelatini yani- melatini var mı üstünde? Yok hiçbir şey yok. değil Yani mi? şunu siperliği biraz Azıcık daha daha uzatmaları uzatmaları. lazım. Ki ben kaldı ki Apple CarPlay ve Android Auto'nun olmasını istiyorum. Şimdi sen konum attın ya bana. Hı hı. Ben ne yaptım abi? Şuraya telefonumu koydum öyle geldim. Aa, Çünkü ben giremem ki buradan konumu. doğru. Yani. Ya evet bunlar böyle eğer o aracın kullanıcısı telefondaki uygulamanla işte arabadaki uygulaman sende yoksa Hı hı. aynı kişinin değilse dediğin doğru bir şekilde paylaşmak mümkün olmuyor. Tesla'da da böyle bu. Telefonumdaki bir işte Google Maps konumunu Hı hı. araba da kendi arabam olduğu için hemen tık diye atabiliyorum buraya Evet. Tesla'nın ekranına. Ama onda da sonuçta bir hesap var. Evet. Ama dediğin gibi CarPlay sadece Bluetooth'tan eşleştirmen yetecek. Evet. Buradan çözecek. Telefondan Mesela başlat şu dedim bitti. Çarpıya da basmak için mesela Evet. bakın aynı şey. Yani Zor şu köşelere o şeyleri şuna yaklaştırmak çok kullanışlı değil. değil. Mesela abi şurada güzel bir G sensörü koymuş. İşte sıcaklığı da görüyoruz. Bastığım zaman G sensörü görüyor. Şuraya bir değer yazmış olsan kaç G çektiğimizi falan Aynen da. öyle. Değil mi? Yani efsane güzel olur. Yapmamış onu. Neyse biz Senin buradan kendi alacağız. cihazını Evet, alacaksın. oradan alacağız. Hatta onu da aslında bir şey yapsana, test etmiş olsun da gerçekten doğru mu ölçüyormuş. Olur. Ama Denk buradaki getirebilir bilmiyorum misin ki kaç onu? G. Saniyesini, saatini. Denk getiririm onu da bunun kaç G olduğunu bilmiyorum. Yani her bir aralık kaç G? 0.1 mi? Şurası 1G mi? 2G mi? Şu şeyler nedir? Küçük oklar. Şunlar Sağdaki hangi eksende şu şey mesela. yaptı? Yo bu yani Tabii, ön eksen, arka anladım, eksen. değişiklik yapmıyor Buralara yani. koymamışlar Yani mesela. şu oklar gibi bir ok değil yani. Ha yok değil. İlginç. 4 tane olması lazım. Bak bir eksikliği tespit ettin ha. Güzel. Bir daha mesela ben dizimi şuraya koyuyorum uzun yolda. Şurası Hız sert sabitleyici geldi. Ya hız sabitleyici var da durma kalkma özelliği yok. ADAS sistemlerinden dolayı. O beni rahatsız etti. Hani en büyük rahatsızlıklarım bunlar oldu. Ama genel anlamda işte değerlendirmemi en son videonun sonunda ben Ya, de yaparım. Design sorunlarına bizimle ilgili ya senin mesela dizin oraya geliyordur da başkasının ne bileyim şu kemiği oraya geliyordur. Şunu dedim abi. Bak şuradaki kumaşı buraya koysa bak yolcu da geliyor buraya evet, değil şu mi? köşeye diyorsun. 10 numara al sana çözüm abi. Şunu eleştirdim bak burada bu olmalıydı fan yani ayarı değil mı mi olsaydı abi? diyorsun, kapatabilseydin diyorsun. Yani vardı ilk modellerde sonra kaldırdılar. Ha, El doğru. tutamağı yok. Bunu nasıl kapanıyor? Bunu komple böyle, mi böyle kapama var? kapatıyorsun abi. Aynen. Ha. Burada bu da öyle. Kısma yok yani. Evet kısma yok. Komple aç kapa. İlk modellerde senin aracında vardı mesela. Teorik El tutamağı yok yukarıda. Motor Abi onu bu şoföre koymuyorlar. Yani mesela benim Mazda 3'te vardı mesela. Evet şu hayır, an artık Mercedes'te koymuyorlar. de var abi. Mercedes de Heh. koyuyor. Yani bazı markalar koymuyor. Niye Evet. koymuyor bilmiyorum. O güvenlik sebebiyle mi? Adam Yok, işte ne yok bileyim abi. kafasını vurur ona. Şey- Şoför olmadan araba gitmez. Ha. Şoför burada işte Bilmiyorum. koymuyorlar mı? Onun için. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bence Bilen birisi de varsa malzeme yazsın abi onu. yazsın abi. Bence daha ekonomik araçlar tasarlamak için Abi daha bir tanesinden ucuz. mi kaydı şey yapıyor ya? Abi bir tanesinden 10 lira, 1000 tanesinden Ya bak matematiğim yer mesela vermiyor. çok enteresan bir şey anlatayım. Benim hani bir ilk başlarda şey çok yapıyordum.
arabaya gelip ceketimi çıkarıp arkaya asıp işte o ceket asma yerinin ergonomisini falan filan şey yapıyordum. Ama bir tane Kia Sorento'm vardı. O arabada sol arkada ceket asma şeyi yoktu abi tutacakta. Sağ arkada vardı sadece, tamam mı? Gittim servisten sağ arkadan bir tane daha aldım. Onu sol arkaya taktırdım. Başka türlü yani bakıyorsun orada bir tane küçük bir çentik var. O çentiği koymamış adam. Yani sağ arkadakine koymuş, sol arkadakine koymamış. Onu aldık, öbür türlü taktık falan. Öyle çözmüştüm işim. Yani bazı dediğin gibi evet 1 lira, 3 lira, 5 lira hesabı yapılıyor ama bu sanıyorum ki maliyetle alakalı değil de güvenlikle alakalı diye düşünüyorum. Şimdi bu katlananlarını da koymuyorlar çoğu marka. Şu katlanıyor şimdi mesela ya. Evet. Hani o ihtiyaç yokken işte ne bileyim araba takla attı, kafanı vurdun, kafanı yardın falan hani gibi sebeplerle koyulmadığı ya da işte sabit açık olanını koymuyorlar diye söylüyorlar. Ben Çünkü bazen arıyorum abi. ben çok arıyorum. Değil mi? Ben babam falan hele o yani eli gidiyor. Tesla'ların hiçbirinde yok. Evet. Ne X'de var, ne Y'de var, ne S'de var, hiçbirinde yok. Evet. Yani böyle evet aradığımız şeyler var maalesef. Abi çok teşekkürler. Çok Hocam güzel bir ayaklarına katkın sağlık oldu. ya. Estağfurullah. Allah yani razı olsun. çok mutlu oldum. İnşallah. Biz zaten bir araya gelirsek abi 2,5 saat, 3 saat Millet bizden bıkar ya. millet bizden bakar. Bu kadar çok başlarını ağrıtmayalım. Evet. Ama tabii ben şey diyorum, benim videolarımda tabii seninkiler çok daha fazla veri içerdiği için belki olmaz ama ben 2x alın, işte 3x alın. Ama izleyin yani mutlaka. İzleyin. Çünkü aklımıza geldikçe konuştuğumuz için. Evet. Bir de bazı şeyleri geçen gün de yaşadım onu. Ben yaşıyorum ama herkes bunu zaten biliyor zannediyorsun mesela. Bilmiyor Mesela abi. şu arabada Hı hı. ne kadar sessiz hareket ediyor. Değil mi? Ben şimdi mesela Evet. bunu aslında söyleme gereği duymamıştım o gün. Sonra dedim ki ya bir dakika dedim ya bu bir farklılık. Yani elektrikli koltuk çok yavaş hareket ediyor. Çok sessiz hareket ediyor. Bunu paylaşayım dedim mesela. O da işte videonun bir yerinde geçiyor mesela. Dolayısıyla videoyu böyle atlaya değil de arkadaşlar hızlandırarak Evet. izleyin gerekirse. Ben de cama baktım bu arada. Normal. Normal. Çok şey değil. Mesela Volvo'larda abi 2 kademeli. Sen açabilir miyim birazcık? Birazcık daha açabilirsin aşağıya kadar. Hı-hı. Volvo'larda 2 kademe abi bu. Hı hı. Hafif basılı tutarsan böyle yavaş yavaş indirir. Az mesafeli açman için. Mesela hani sigara içenler hani duman oradan gitsin diye böyle azıcık açabiliyor. Tam basarsan eğer daha hızlı Daha indiriyor. hızlı. Çift kademeli asansör gibi yani. Abi bir tane Volvo EX40 testim var. Ne istersen onu da, abi. Onu da Babamdan kiraladık. alırız abi. XC90'ı onu sürebilirsin. Süper. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok sağ ediyorum. olasın. Çok katkın oldu Pazar kesinlikle. günü vaktini ayırdın. Buralara kadar geldin. Yorgunsun. Evde çoluk çocuğun bekliyor. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Sen de değerli vaktini ayırdın. Senin vaktin de çok değerli. Estağfurullah. Bir proje daha inşallah böyle İnşallah, beraber yapalım. İnşallah. Aynen. İnşallah. Başından sonuna. Ha şunu diyebilirler. Furkan'ı niye aldın abi? Gerek yoktu. Senin videolar zaten doyurucu derler. O zaman onu mutlaka paylaş ki şey yapmayalım. Sana zararımız olmasın. Yok, estağfurullah. Ben zaten söyledim yani. İnşallah biz de bir tanışmışlığımız oldu. Evet. Zaten bu projeyi konuşuyorduk. 2 haftadır konuşuyorduk. Doğru. Gerçekleştirdik. Bugüne kısmetmiş. Ben de senin verilerini de değerlendirmek, duymak istedim. Aynı Çok fikirdeyiz teşekkür ama. ediyorum. Aynı Çok fikirdeyiz. Peki ben o zaman seni uğurluyorum. Görüşmek Teşekkürler. üzere. Görüşürüz. Hoşça kal abi. Herkese iyi günler, iyi seyirler diliyorum tekrar. Sağ olasın abi. Katkılarından dolayı Furkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Güzel projeler olacak inşallah. Şimdi önde bir tok sembolü var. Frene bastığımda onu gösteriyor. Bu hoşuma gitti. Park yerinden çıkarken veya öndeki araca hızlı yanaşırsanız çok güzel uyarı veriyor. Fakat geri çıkarken özellikle bir motor gelmişti. Hatta Furkan Bey'le beraberdik. Kameraları kapatmıştık. Daha sonra ben bir mola verdim. Oradan çıkarken yine başka bir araç geldi. Herhalde dedim bir yere çarptım. Tak diye durdu. Sadece hani eleştirim şu, hassasiyeti biraz fazla. İstanbul trafiğinde biliyorsunuz milim milim biz arabaları sığdırıyoruz. Ama kesinlikle güven verdi, hoşuma gitti. Artı puan aldı. Ne yakmışız? Onlardan biraz bahsedeyim size. Güncel sürüşümüz 2 saat 5 dakika olmuş. 21.1 kW. Şehir içindeyiz. Aracı zorlamadık daha. Bu veri bence yüksek. Isı pompası olmadığı için şu an hatta sağ tarafta kapalı. Sadece benim tarafın iklimlendirmesi çalışıyor. Bakın hemen İstanbul'a böyle. Şimdi Gez uygulamasını eğer buraya alırsanız bazen yolu kaçırabilirsiniz. O yüzden Gez uygulamasını ne yapmak gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle alayım ben. Ondan sonra şunu... Ya bunlarda bazen bakın böyle gecikmeler olabiliyor. Onu söyleyeyim. Gez uygulamasını şöyle sağa alalım. Yer değiştirelim biz bununla. Sesle ilgili konuşmuştuk ya. Bakın. Çok fazla. Bunu eleştirmek istiyorum.
T10 X'te de böyleydi. Şimdi eleştireceğim bir diğer kısım, bakın mesela şu anda ön tarafında 800 metre sonra sağa döneceğim bilgisi var. Ve ben modumu bilmiyorum şu anda. Modumu değiştirmek istiyorum, değiştiremiyorum. Shift bastığımda da değişse de görmüyorum yani burada. Ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle bakayım, değiştiği zaman ekran değişecek mi? Evet, değişiyor, bakın şurada ekran değişiyor. Evet, anca oradan anlayabilirsiniz. Şu an spor, eco, konfor bu şekilde anlaşılıyor. Yazı orada gidiyor. Bu da bir yazılımsal, çok basit bir sıkıntı. Onu başka bir yere koyabilirler yani o yazıyı, eğer orada çıkması gerekiyorsa. Yönlendirmesi güzel Gezi uygulamasının. Sadece açılışta biraz geç çalışıyor. Şimdi sesli asistandan da bahsedeyim. Riva'ya yol tarifi al dediğimde alamıyor. Fakat Riva'ya git dediğimde, hadi utandırma beni, yine alamadı. Riva'ya git. Navigasyon rotası Riva kuyumcusu. Tamam. Riva için yol tarifi alındı. Ben şimdi tekrar oraya git demem lazım ve burada basmak zor. Başka şeyleri de deneyelim. Sıcaklığı 23 dereceye ayarla. Hey Tok, hey Tok, sıcaklığı 23 dereceye ayarla. Hey Tok, sıcaklığı 23 dereceye ayarla. Bunu yapamıyor. Hey Tok, çok sıcak oldu. Hey Tok, çok sıcak oldu. Yapmıyor. Yani gördüğünüz gibi yapmadı. Ama ne yapıyor mesela? Sıcaklığı 22 dereceye ayarlıyor. Dün akşam öyle çalışmıştı. Ses geldi mi bilmiyorum. Dur kalklarda frenden ses geliyor. Bakın bir daha göstereyim. İkaz da geldi bu arada. Biraz hızlı yanaştım. Gıcır gıcır diye ses geliyor. Çıkışta söylemeyi unutmuştum. Notumu almıştım aslında. Bir daha yaparım. Duymuşsunuzdur. Fren disklerinden yapıyor bunu. Bu şekilde. Auto Hold özelliğimiz var. Güzel çalışıyor. Gideceğimiz yeri de bakın yine güzel bir şekilde gösterdi. Bunlar hoş, güzel uygulamalar. Şimdi mesela ben buraya önüme biri gelince gitti. Ya orada devam etse ya. Yani ekranı ben nereye alırsam alayım, navigasyon ekranını. Bu arada görüntü bakın şu anda senkronize değil. Şimdi senkronizasyon geldi. Şimdi mesela döneceğim bir yere ya. İstanbul'da böyle çok yakınız birbirimize. Ne oldu? Nereden döneceğim? Kaçırabilirim değil mi? Böyle sıkıntılar var. Ne yapalım? İyisini, kötüsünü anlatacağız işte. Sabah buradan yukarıya doğru çıktım. Çok da güzel böyle aracı zorladım. Şimdi biraz yağmur var. Daha temkinli olacağım. Şu suyu da şuraya alayım. Evet. Burada aracın dinamiklerini biraz olsun size göstereyim. İnşallah bir kaza bela olmadan. Evet. Şurada araba şöyle bir atlıyor, zıplıyor. Şöyle basalım. Ama o kadar güzel gidiyor ki, direksiyon hissiyatı o kadar güzel ki. Evet, ESP devreye girdi ve konfor moddaydım. Şimdi modumu göremiyorum ki abi. Ekran aktif oldu mu, olmadı mı göremiyorum. Gene mesela şimdi oldu. Abi bu kadar zor olamaz ya. Evet. Bastım tekrar. Çekişle ilgili hiçbir sıkıntısı yok aracın. Önde trafik var. Rejenerasyon yapıyor. Gayet de kuvvetli yapıyor. Hiç frene basmadım. Rejenerasyonla geldik. Şu an creep modunda. Creep modunda olduğu için ilerliyor. Şimdi creep'i kapattım. Durdu. Şuradan tek pedala geçelim. Evet, tek pedala geçtim. Bıraktım. Stop dedi, durdu. Evet, tuttu aracı. Auto Hold'da var zaten. Güzel. Bu güzel çalışıyor. Tek pedallı kullanım. Buradan manuel komuta etmek de güzel. Şimdi rotamızı tekrar iptal edelim. Hey Tok, rotayı iptal et. Sen burada mısın abi? Hey Tok, rotayı iptal et. Yok, o gitti. Riva'ya tekrar yol tarifi alalım mesela. Bunu buradan yazabilirim tabii ki. Sonra yine buraya basmam lazım ama. Yeni rota dedim. Tamam dedim. Bakalım alternatif rota verecek mi? Bazen alternatif rota veriyor, bazen vermiyor. Avrasya'ya sokuyor, Kuzey Marmara Otoyolu'na sokuyor. Dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi spor modda devam ederken
Biraz daha hızlanalım. Şeride güzel bir şekilde sokuyor. O konuda bir sıkıntı yok. Şu uyarıları hemen kapatalım. Kapattık. Tam gaz oturdum şu anda. Tam gaz oturdum. Çok güzel gidiyor. Çok güzel. Yani korktum kayar diye bıraktım. Oo. Polis abiler varmış. İyi ki de daha fazla gitmedik ha. Ne olacağı hiç belli olmaz. Şimdi bastım, kapattım. Bastım, kapatamadım. Niye? Çünkü hız sabitleme açık. Aynı sorunları defalarca yaşa. Peki. Tekrar hız sabitlemeyi açtım. Direksiyonu bırakacağım. Bakalım ne olacak. Müdahale etmiyorum. İleride küçük virajlar var. Amacım zaten virajı alması değil, çünkü zaten virajı alamıyor. Yani neden? Çünkü ortalama sistemi yok. ADAS sistemi yok. Bir sağa bir sola gidiyor. Pimpon topu etkisi. Evet, sola doğru hafiften yanaşıyor. Almam lazımdı. Orası emniyetsiz oldu. Şimdi şurada deneyelim. Evet. Bıraktım. İçeriye aldı. Araba geldi. Tekrar müdahale etmiştim. Çünkü virajı ortalayamadığı için bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola. İyi, öndeki arabalarla olan mesafesini korudu. Hop, sağa doğru geldi. Spor modda ara hızlanmaları spor mod gibi yapıyor. Eco modda mesela öndeki aracı takip ederken, evet, bıraktık arkadaşlar. Daha trafiği de çok özür dilerim. Gerçekten yaptığım yanlıştı. Daha fazla bir şey yapmıyor arkadaşlar. Ondan sonra bırakıyor. Şuradan devam edeyim. Ara hızlanmaları, öndeki aracı takip etmesi, hangi modda gidiyorsanız o moda göre değişiyor. Eco'da direksiyon yumuşak, konforda daha konforlu, sporda da sert, hisli, güzel bir direksiyonu var. Peki müzik sistemi nasıl? Bakalım mı? Şimdi yan tarafta YouTube var. O ekrana mesela ben şu anda müdahale edemem, değil mi? Oraya bakarsam da şey yapacak. Şurada bir kolumuz var. Joystick'imiz var. Onu aşağı çektiğim zaman burası aktif oluyor. Sonra bunu sağ tarafa geldim. Bastım. İşte burada bir şey olmuyor. Yani burası uygulama olmadığı için, uygulama olsa diğer sekmelere gireceğim. Giremiyorum. Şöyle bir çaktırmadan aramaya basıyorum. Basamadım. Bastım. Şimdi aramaya basınca burada klavye geldi. Şarkımı açayım. Arkadaşlar sesi sonuna kadar açtım. İyi dinleyin. Daha başka şeyler var. Ses kalitesi çok kötü arkadaşlar. Kızacaksınız belki TOG kullanıcıları. Bende Megane var arkadaşlar, 2020. Megane'dan kötü ya. 2025 model 2,5 milyonluk akıllı cihazımıza yakışmamış. Bu arada daha da kötüsü geldik, dedik ki belki sen ses ayarlarını yapmadın kardeşim, değil mi? Ses ayarlarını yapmadın, o yüzden bu böyle dedin. Şimdi menüler gerçekten karışık. Kontrol menüsünün altında ses var. Seste equalizer ayarı yok. Sesi öne arkaya verme ayarı yok. Sağa sola verme ayarı yok. SD kart doldu. Aracın altı çok güzel bir şekilde kapatılmış. Bağımsız süspansiyonlar var. Malzeme kalitesi çok güzel. Kesinlikle takdir ettim. Alman rakipleri gibi, Çinliler gibi değil. Ama keşke Çinliler gibi olsa. Nerede? ADAS sistemlerinde, sürüş sistemlerinde onları belki bu hususta örnek alabiliriz. Direksiyon sistemi bir Alman otomobilini aratmayacak derecede güzel. Yeniden keşfetmeye gerek yok. Yeniden bazı şeyleri icat etmeye gerek yok. Var olan teknolojileri kullanıp daha iyisini yapmak elimizde. Kimin elinde? TOG mühendislerinin elinde. İnşallah olur diyelim. Şimdi burada Haptic Touch ayarı var ya, burada ister basmalı ister dokunmatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Fakat onun ayarı da ne yazık ki menülerde yok. Sabah müşteri temsilcisiyle görüştüm. Eski katalogdan muhtemelen bilgi veriyor. Ayarlarda bulamadım arkadaşlar. Bu da bir eksiklik olmuş. Zaten bunun basma hissiyatını beğenmiyorum. Şimdi şu sol taraftaki düğmeyle neler yapıyoruz? Güncel sürüş bilgimizi, seyahat bilgimizi şarjdan itibaren, yani şu sol taraftaki menüye kontrol ediyoruz. Sağ taraftaki
düğme ile ise üst tarafta medya, son aramalar, lastik basıncı. Lastik basıncını hem kaç PSI olduğunu hem de derecesini görüyoruz. Bu gayet iyi. Sürüş asistanında şöyle gelelim, sağa tekrar tıklamamız gerekiyor. Sollama, önleme desteği var. Bu aracı sağlamamak için, sağından geçmemek için kullanılıyor arkadaşlar. Bir sonraki videomda görebilirsiniz, onu test ettim. Video çok uzadı, oraları artık atlayacağım. Ama burada sıkıntı ne? Sollama, önleme desteği diyor ya. Abi niye sollama, önleme desteği? Alt tarafta akıllı modda speed limit diyor. Speed limit değil, hız limiti olmalı. Trafik levhalarına göre de ayarlayabiliyorsunuz. Ya da işte yukarı tekrar geleyim. Gıdır 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 gıdır, bunu beğenmiyorum. Limitör yapabiliyorsunuz, hız limiti yapabiliyorsunuz. Ya da normal cruise kontrol olarak kullanabiliyorsunuz. Yukarıya geldim tekrar. Şerit güvenlik asistanlarını buradan açıp kapatabilirsiniz. Şu sağdaki düğme de işlevsel. Birkaç yerde işlevi var. Bu şekilde geçişler yapabiliyorsunuz. Yukarıya çektiğimizde işte kapat ya da başka ekranları buraya atayabilirsiniz. Böyle kolaylıkları var. Yani illa buradan yapmanıza gerek yok ki manuel tuşlara ihtiyacınız oluyor. Çünkü şurada menüler, genel, konfor, cihazım, sürüş gerçekten karışık. Yani nerede ne olduğunu bazen bulamıyorsunuz. Şimdi genelde daha fazlasına geldiğinde, sistem bilgilerine geldiğinizde, durum bilgisine geldiğinizde şuradan, evet aşağıya doğru geldiğinizde buradan kaç kilowatt güç verdiğini, ne kadar rejenerasyon yapabilir gibi durumları da görebiliyorsunuz. OBC durumu, sağlıklı, şarj modu beklemede vesaire, batarya ile ilgili de verileri görebiliyorsunuz. 12 voltluk akünün yine şarj seviyesini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bilgi olarak olmuş olsun. Yazılım güncellemelerini over the air, yani internet ağı üzerinden alabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Ben yaptım, herhangi bir sıkıntı yok. 2.0.0 güncellemesi 21.1.35 koduyla var. Yeni güncelleme var mı diye de baktım. Yokmuş. ADAS sistemi olmadığı için uzun far asistanı da yok. Gece sürüşlerinde bunu gerçekten aradım. İyi bir aydınlatma sistemi var. Yeterli aydınlatmayı sağlıyor. İşte direksiyonu sağa sola çevirdiğinizde sis farlarını da yakıyor, destek oluyor. Fakat uzun far asistanı yok. Neden? ADAS yok. Evet, şu ana kadar sürekli şehir içinde kullandık aracı. Hafif bir yağmur vardı. Dış hava sıcaklığı 13 derece şu anda. 58 kilometrede ortalama 23.3 yapmış. Bu değer yüksek arkadaşlar. Bence bu değerin yüksek olmasının en büyük sebebi ısı pompasının olmaması. Isı pompası nedir diye kafanızda bir soru işareti varsa onunla ilgili bir video kanalımda var. Mutlaka izleyin. Çünkü aracın aerodinamik sürtünme kas sayısı 0.24. Uzun yolda evet bu çok işe yarıyor ama şehir içerisinde aerodinamik kas sayı çok fazla önemli değil. Verimlilik belki daha önemli bu hususta. Verimlilik hususunda da çok verimli olmadığını görmüş olduk. Mesela burası çok kaygan ama arkadan itişli olduğu için hiç kaymıyor. Elektrikli araç alacaksanız arkadan itişli alın. Ne alayım diye soruyorsunuz ya. Yani ilk bakacağınız şey bence bu olsun. Arkadan itişli olsun. Çünkü o torku hissetmeniz lazım. Başka türlü yol tutmuyor arabalar. Evet, burası biraz kaygan olabilir. Geldim. Evet, kayıyoruz. Güzel, güzel. Öyle ESP çok fazla müdahale etmedi. Şu arabayı geçebilirsem, bir de şurada zorlayacağım hafiften. Evet, tam gaz oturdum. Güzel, güzel çıkıyor. Vallahi helal olsun ya. Evet, şimdi burada kabin ses ölçümlerimizi yapalım. Biraz yağmurdan dolayı çok hafif böyle bir etkilenebilir arkadaşlar. Ama böyle aşırı bir yağmur yok. Onu da söyleyeyim. Yapacak da bir şey yok yani. Yağmursuz günde, keşke kendi arabam olsa, yağmursuz günde de söyleyeyim size. Bu arada rejenerasyon yaparken fren ışıklarını yakıyor. Hız sabitlemeyi kullandığınızda yine fren ışıklarını yakarak yavaşlıyor. Arka tarafı uyarıyor. 90 50 desibel, 100 51 desibel, 110 52 desibel, 120 53 desibel olarak ölçtüm. Araç hani yol sesi olarak var, rüzgar sesi olarak bu süratlerde sıkıntı yok. Fakat 140'ta sıkıntı başlıyor. Şimdi 140'a alalım, hatta 150'ye alalım.
hız sınırları içerisinde gidelim. Önce 140'ta bir bakalım. 140'ta rüzgar sesi gelmeye başladı. Ama sınıf standartlarında kesinlikle. Bir tık daha iyi olabilir miydi? Mesela yol sesi bir tık daha iyi olabilirdi. Evet, 150'de rüzgar sesi hem camlardan hem ön taraftan, ön camdan geliyor arkadaşlar. Evet, burası keskin bir viraj. Müsait olursa biraz daha zorlayacağım aracı. Tabii ki limitler dahilinde çünkü yol bayağı bir ıslak. Geldim. Fren yap. Evet, frenaj diyelim. Biraz gazla hatta tepki veriyorum. Güzel. 94, 95, 98. Çok iyi. Çok iyi. 112. 125. Hoho! Ya şu kameranın pili bitti be. O da dayanamadı. Çok iyi. Fren hissiyatı çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel. Spor moddayım. 0-100. Fren gaz yaparak kalkıyorum. Şimdi. ...0-100... 7.35... ...yukarıya biraz eğim varmış... ...doğrulanmış zaman 7.12... ...başarılı. Üstelik zemin ıslak. Fren testi... ...şimdi... Durduk ve dörtlerini yaktı. Biraz uzun sürdü. Buradaki asfalt o kadar iyi değil çünkü. 47 metre arkadaşlar. İşte asfaltın önemi. Dün akşam yine ıslak zeminde fakat kaliteli bir asfaltta fren testi yapmıştım Düzce'de ve 40 metreye durmuştu. Bugün yine ıslak zemin fakat asfalt kalitesi çok şey fark ediyor. Fren testi şimdi. Dörtlerini yaktı. Sonuç değişmedi. 46 metre olarak ölçtüm. Spor moddayım. 0-100. Fren gaz. Şimdi. Eğimsiz yeri bulduk. 0-100 7.28. Doğrulanmış zaman 7.28. Fabrika verisinin altında. TOG'u tebrik ediyorum. Hissiyat olarak da çok güzeldi. Yavaş yavaş testi bitireceğim ama yeni özellikler de keşfediyorum. Gez uygulamasını açtım. Bakın şurada bir düğme var. Bastım buna. Kocaman oldu. Yani artık yolu kaçırma derdiniz herhalde olmaz. Değil mi? Bir daha bastım. Abo! Daha da büyüdü. Burada sadece sıkıntı yani en büyük ekranda şu. Direksiyon şu sağ tarafı göstermiyor. Burada olan menüleri de göremiyorsunuz. Bu aşırı oldu. Evet, mesela şurada oturuyorum ya. Şurada birkaç bilgiyi göremiyorum. Öyle bir problemim var. Ama böyle koca koca ekranlarda seyahat edebilirsiniz. Bu bilgiyi de paylaştık. Çünkü paylaşıyorumdayız. Şarj istasyonlarını bana gösteriyor. Verileri iyi. Varacağım noktaya yüzde kaç şarjda giderim bilgisi de iyi. Şu an mesela diyor ki %51 şarjda gidersin. 36 dakika, 39 dakika sonra oradasın tarzında. Bunları bir sonraki hafta izleyeceğiniz videoda da göreceksiniz. Bahsettim bunlardan. Şimdi aracı ben toparlayayım yavaş yavaş ve anlatmadığım bazı şeyler var. Onlardan da bahsedeyim. Mesela bir tanesi aktif ön ızgara var arkadaşlar. Klimayı kullandığınızda ya da ihtiyaç halinde diyeyim devreye giriyor ve ön taraftaki o radyatörü açarak iklimlendirme sistemini, sonuçta bataryalar şarj olurken de iklimlendirme kullanıyor. Isınıyorlar ya da ısınması gerekiyor. Bu sebeple böyle bir yenilik var. TOG T10F'de. Menzille ilgili gerçek verileri bir sonraki hafta sizinle paylaşacağım. Fakat aldığım notları ileteyim size. Bataryamız 88.5 kWh. AC ile 11, DC ile 180 kW'a kadar şarj ediyoruz. Fakat ben 180'i hiç görmedim arkadaşlar. Yani hatta %80'den sonra iyice düşüyor. AC için de 11 kW'ın düşük olduğunu söyleyebilirim. %80'den %20'ye 28 dakikada şarj edebilirsiniz. İyi bir şarj istasyonu bulabilirseniz. Menzil kısmında karmada 610 diyor. Fakat bu veriyi mümkün değil. Yani çok zor diyeyim. Elde edersiniz. Belki ideal sıcaklıkta elde edebilirsiniz. Karma tüketimi 17.4 kW. Şehir içinde 753 km diyor ama yine dediğim gibi şehir içinde de bu pek olabilecek bir durum değil. Şehir içinde 14.1 yakıyor.
Bence bu değerlere hani ulaşmanız için klimanın sistemini kapatmanız lazım. Başka türlü kolay kolay ulaşılacak değerler değil. Aracın ağırlığı 2106 kilogram. Ağır bir araç. Şunu söyleyecektim. Bir de araçtan çıktığınızda kapıları kilitlemek için kapıdaki düğmeye bastığınızda da kapı kilitlenmiyor. Kumanda üzerinden kapatmanız gerekiyor. Gerçekten anlamsız. Şimdi uzaktan erişim var araca. Bana kiraladığım firma tanımlamadı. Fakat TOG T10X videosunu da izleyebilirsiniz. Ne eksik? İklimlendirme yapamıyorsunuz araca. Bu bir eksiklik. Sesli asistan güzel çalışmadığını gördük. Önündeki ekran 12.3 inç. Toplamda 29 inçlik bir ekran var. Alt tarafta da kumanda ekranı 8 inç. Meridian ses sistemini ya alın ya da araca daha sonradan bir ses sistemi ekleyin mutlaka. Emniyet kemeri. Evet, emniyet kemerinin yükseklik ayarı yok. Neden yok? Bence olmalı. Evet, BMW'de de yok ama yani belki 1-2 marka sayabilirim. Yüksek boyluyum ben, hani 1.85'im. Bende sıkıntı yok ama alçak boylu biri olsa şunu biraz aşağı indirmek kesinlikle isteyecektir. Silecekler nasıl çalışıyor onu da hemen bir bakalım. Şimdi şuraya bastığımda evet çalışıyor üst tarafa. Şu an zaten oto pozisyonda. Şimdi yıkamak istiyorum. Bakın bir defa bastım, su gelmedi. Aslında burada böyle ben bir defa basmış olsam bile suyu fazlasıyla vermesi gerekiyordu. Şimdi uzun bastım. Evet şimdi verdi. Yani uzun basmak gerekiyor. Bu bilgi olsun. Fakat silecekler güzel. Sadece şurada hafiften bir kaldı. Ve su tamamen arkaya gitti. Dikkat ederseniz yan camlara gelmedi. Bu da güzel. Üst tarafta bir perde satın alabiliyorsunuz. Yaz aylarında ihtiyaç duyabilirsiniz. Keşke o da olmuş olsaydı dedim. Ortalama hız hesaplaması hatalı. Araç şarj olurken kaç dakika sonra şarj bitecek? Bu veri ne yazık ki yok. Arkadaşlar hani eğrisiyle doğrusuyla evet biliyorum çok uzun bir video oldu ama çok da güzel bir video oldu. Aksesuar moduyla ilgili söylemek istediğim bir şey var. Aracı durdurdum. Start stop'a bastım. Orada aksesuar yazıyor. Ya arabanın kapanmasını bekliyorum. Kapanmıyor. Dışarı çıkmanız lazım. Dışarı çıktıktan sonra kumandayla kapatmanız lazım ki kapı kapansın. Muhtemelen böyle bir sıkıntı yaşamışsınızdır, yaşayacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Son olarak şuradaki menülerden de bahsedeyim arkadaşlar. Öyle bitireyim. Kusura bakmayın böyle oldu. Genel menüsünün içinde profil oluşturabiliyorsunuz. Bağlantılarınızı yapabiliyorsunuz. Buradan daha fazlasına geldiğinizde siz yazılım güncellemelerini yapabiliyorsunuz. Kontrol menüsünde ışıklar var. Ambiyans aydınlatmaları güzel fakat şöyle keşke yani kapı üstlerinde olmuş olsaydı ambiyans aydınlatmaları çok daha güzel olurdu. Ayna ayarlarımızı buradan yapıyoruz. Geri vitese taktığımızda burada park pozisyonu var. Ayna aşağıya doğru iniyor. Onun ayarını ben yapmamıştım ama burada bahsetmiş olayım. Ses ayarında işte tüm sesleri buradan kısabiliyorsunuz. Ayrı ayrı ama bas tiz ayarı yok. Camlar ve silecekler ayarında ön cam sileceğin yağmur hassasiyetini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Koltuklar hafızalı. Sola ve sağa her iki koltuk için 3 tane ayar yapabiliyorsunuz ki profiller arasında da yapabiliyorsunuz bunları. Sistem modlarına geldiğimizde konaklama yapabiliyorsunuz. Yani kamp modunu yapabiliyorsunuz ya da kurtarma modunu alıp aracınızı Allah korusun bir kaza olursa oradan ihtiyacınız olabilir. Geri geldim. Cihazıma geldiğimizde şarjla ilgili bilgiler burada. Lastik basınçları burada. Güvenliğe geldiğimizde burada kolay giriş, dijital anahtar, alarm gibi özellikler var. Buraya bastığımızda yine kameraları açabiliyoruz. İşte ön, arka, sağ, sol ayrı ayrı şu anda muhtemelen göremeyeceğiz. Altta kolay erişim tuşlarımız var. Şurada durayım hatta. Burası müsait. Vitesi geriye taktım. Evet burada 360 derece olarak görebiliyoruz aracımızı. Simüle ediyor mu freni? Freni burada simüle etmiyor. Şu ön tarafta simüle ediyor. Altını göstermiyor. Gösterse iyi olurdu. İşte hangi açıyla bakmak istediğinizi buradan ayarlayabilirsiniz. Geniş açı, ön, arka, üst taraftan güzel kuş bakışı. Güzel, bunlar park manevralarında işe yarar. Çevreye geldiğinizde de işte bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Sonra tekrar ayarlara gelelim. Geri kazanım ayarını işte buradan otomoda alabiliyorsunuz. Önünüzdeki araca göre ayarlıyor bunu. Sürüş modlarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Kar modunu göremedim. Keşke kar modu da olsa rejeneratif frenlemeyi düşürürdü. Yapmazdı hatta. Sürüş destek sistemlerine de buradan erişim sağlayabiliyorsunuz. Sürüş kısmında bazı
Adaptif hız sabitleme ile ilgili ayarlar var. Az önce şurada gördüğümüz ayarlar var. Sürücü dikkat asistanını buradan kapatabiliyorsunuz. Kapattım şimdi. Şerit güvenlik asistanını, kaza önleyici sistemleri buradan seviyelerini seçebiliyorsunuz. Hız limiti, trafik asistanı gibi pek çok menüyü buradan ulaşıyorsunuz. Fakat menüler karışık. Neyin nerede olduğunu çoğu zaman ben vallahi bulamıyorum. Üstten çektiğinizde de böyle hızlı erişim modları var. Vale modumuz da bulunuyor. Bagajı da buradan açabiliyoruz dedik. Arkadaşlar aracın en büyük eksiği bence ADAS sistemi ama hadi artılarıyla başlayalım. Sürüş kalitesini beğendim. Direksiyon hissiyatı güzel. Gaz pedalında hiçbir yani böyle tekrar dikkatli bakıyorum. Çok küçük bir gecikme var. Öyle abartılacak bir gecikme yok. Şehir içinde hiç rahatsız olmamıştım. Spor modda böyle gaza bastığımda onu daha iyi hissettim. Aracın güzel yanları var. Daha güzel olmalı bu araç. Daha iyi yerlere gelmeli. Bu konuda sabah kızımın bir tespiti var. Çok güzel. Elif diyor ki baba diyor bu araba çok güzel olabilecekken kenardan sıyırmış, yani o şekilde bir tabir kullandı. Ne yazık ki böyle. Müzik sistemi iyi değil. İyilerden bahsedelim. Bagaj çok güzel, yeterli. Kamp modunun olması güzel ama ısı pompası da olmalıydı bence. Aracın tarzı, stili güzel. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Ben beğendim açıkçası. Arka tarafta oturanlar için baş mesafesi biraz uzun boylar için sıkıntı olabilir dedim. İyi yanlarını... Evet, bu kamera da bitti. Evet, iyi yanlarını saymaya çalışıyorum ama ne yazık ki arkadaşlar ya çok fazla bir şey söyleyemiyorum. İyi yan olarak sayabileceklerimi saydım. Yani iyileştirilmesi gereken yerler var. Mesela aracın aerodinamisi iyi ama uzun yolda daha iyi olmalı. Bakın ne kadar güzel çalışıyor sistemler. Buralarda sıkıntı yok. ADAS olmalı. Ses sistemi kesinlikle çok daha iyi olmalı. Açıkçası kullanım olarak zor bir araç. Yani evet, ne yaktık ne ettik ondan da son kez bahsedeyim arkadaşlar size. Arkadaşlar 114 kilometre olmuş. Ortalamamız 24. Yüksek. Ortalama hızımız 30. Çok fazla zorlamadık. Birkaç defa 0-100 yaptık. Daha iyi olmalıydı bence. Zaten bir sonraki hafta bunu göreceksiniz. Emek çok. Lütfen bu emeğin karşılığında videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Varsa bir hatam, kusurum, eksiğim affola diyelim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.